DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu. Çok acele etmeler hakemliğine gidiyor. Efendim abi. Kapalı. Güreşçiler çıkıyor. Bura kapalı. Güreşçiler giriyor çıkıyor. Kapalı. Kapalı. Türkçe konuşuyorum. Kapalı. Başaltı pehlivanları. Başaltı pehlivanları. Pehlivan giriş kapısında çok acele hazır olmuş. Başaltı pehlivanları. Büyük orta pehlivanları çok acele meydanına. Başaltı pehlivanları, başaltılar, sizler de pehlivan giriş kapısında hazır olunuz. Değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar, 915. geleneksel Aybastı Yağlı Pehlivan güreşlerinde büyük orta boyunda çeyrek final. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tarık Büyük'ün adına güreş yapıyor. Bugün burada Kocaeli Özel Harekat Şube Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Muhammed Emin. Evet, alt boylarda güreşler devam ediyor.
Bu arada Fatsa'dan ablam Seher Arşın selamlarını iletiyor. Bütün güreşçilere başarılar diliyor. Bugün burada Aydın Balık Ağları'nın sahibi Sayın Aydın İnce adına güreş yapıyor. Nail Segar Antalya Seri. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semi Eser adına güreş yapıyor. 662. tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşleri Küçük Orta Büyük Boy Şampiyonu Rıza Durmuş Antalya Elmalı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce adına güreş yapıyor. Değerli güreşseverler, tekrar hepinize selamünaleyküm. Bugün gerçekten çok keyifli bir 4. turu geçirdik. Teknik TV'de çeyrek final heyecanı başlayacak. Saha içerisinde arkadaşlarımız röportajlar yapacaklar. Bugün burada Ordu'yu yenip Evet, çeyrek finalistleri ben bir kez daha anons etmek istiyorum. Sehal Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Batu, İhsan Bakmaz, Serdar Yıldırım, Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek Sonra bahsedilenler gelecek ve hep birlikte harika bir 4. turu, aslında 4. tura puanlamalarda yapılan o muhteşem mücadeleler, yenişlerle alınan puanlar damgasını vurmuştu. Ben bir kez daha sizlere hemen hatırlatmak istiyorum. Çetin geçen 4. turda, yani bugünün 16 eşleşmelerinde 8 çift baş pehlivandan çeyrek finale çıkanlar. Ama şöyle de yapalım. Tabii kim kimi yenerek çeyrek finale geçti? Osman Aynur'u yenen Serhat Gökmen, Mustafa Doğan Özkay'ı yenen Hüseyin Gümüşalan, Mehmet Yeşil'i yenen Mustafa Batu, Süleyman Başar'ı yenen Ali İhsan Batmaz, Mustafa Arslan'ı yenen Serdar Yıldırım, Yalçın Üncül'ü yenen Orhan Okulu, Kürşat Şevki Korkmaz'ı yenen İsmail Balaban ve Ali Gürbüz'ü yenen Mustafa Can Zeybek adını çeyrek finale yazdırdı değerli güreşseverler. Tabii Bursa'da bizi Hacı Hafız Halil Doğru Dürdane köyde seyrediyorlarmış. Onlara da buradan kocaman yürekten selamlar olsun. Aralarda, hatta böyle aralarda mesajlarınız varsa alacağım. Evet, Kocaeli Kartepe'den selamlar, iyi yayınlar. Yeşil bu sene çok iyi. Yenildi ama güzel. Bu sene memleketin Ordu'ya hoş geldiniz, seviyoruz sizi demiş Kenan Büyüklüoğlu. Valla biz de sizleri seviyoruz. Allah'ın selamını veren herkes, güreşin içerisinde olan herkes bizim baş tacımız. Evet, Eyüp Ceylan İzmir Ala'dan selamlar demiş değerli güreşseverler. Tabii bu muhteşem Evet değerli güreşseverler, 915. Başarılar tabii Hüseyin kameraman Soğukoğlu. Murat bugün Fatih Bey'lerin statikende bir bakıyorsunuz. Evet, Şimdi Hüseyin bir Soğukoğlu bakıyorsunuz. büyük ortada. Tripod'da Murat kardeşini Çeyrek finale ve çıkacak. tabii Erhan kardeşini, Kocaeli Gölcük Belediyesi Şahinimiz geldi başaltı aslanlar pehlivanı. gibi. Küçük bir rahatsızlık geçirdi ama inşallah devamlı olmaz. Şahin kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Tabii bir de bizim Mustafa İsmet kardeşimiz var. Yakışıklı Sinan, o da tabii rejide harika tabelerde ve slow motion bugün gayet iyiydi. Fatih Bedir bir kere gösterdi Orhan Okulu'nun yenişini slow motion, yani ağır şekilde. Tabii fazla zaman aldığı için slow motion diğer güreşlerde varsa teknik konuda yönetmen her zaman haklıdır, çünkü diğer güreşi kaçırmak istemiyoruz. Bu açıdan da elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor arkadaşlarımız. Evet, İsmail Balaban, Yavuz Şahin rakibi Kürşat Şevki Korkmaz'ı puanlamada geçmeyi başardı. Tabii bugün burada olamadı değerli ustam, ama gönlümüzde Türkiye'nin her yerinde yağlı güreş varsa tarihi Kırkpınar'ın yarım asırı geride bırakmış, Allah uzun ömürler versin Şükrü Kayabaş. Yayınınız hayırlı olsun, güreş severler olarak sizlere ve severlerin sizlere çok selamı var demiş. Evet, Eyüp Kule kim var çeyrek finalde? Hadi bir kez daha hatırlatalım. Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Batu, Ali İhsan Bakmaz, Serdar Yıldırım, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek. Çeyrek finalde değerli Eyüp Kule kardeşim. Mehmet Kaya, Bursa'dan selamlar tüm pehlivanlara, başarılar. Mehmet Biber, Kosova'dan selamlar, hayırlı yayınlar. İsmail Balaban ne yaptı? İsmail Balaban
puanlamada güçlü rakibi Kürşat Şevki Korkmaz'ı yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Evet, tabii gelen mesajlar böyle. Arada önümüze gelenlere bakacağız. Ve dediğim gibi Bursa Dürdaneköy'den Hacı Hafız Halil Doğru ustamıza kocaman selamlar yolluyoruz ellerinden. Öpüyoruz. Değerli eşi Yonca Hanımefendi'ye de selamlarımızı yolluyoruz. Değerli güreş severler. Evet, gelen bilgileri bekliyoruz. Cetvelden tabii sizlere geniş kapsamda bilgiler vermek istiyoruz. Evet, yayın kurulu bizlere 4. tur baş pehlivanlar, onlara şöyle bir bakalım. Evet. Evet, başaltı pehlivanları şeref finalisti. Recep abi kolay gelsin. Ben Almanya'dan geldim. Seni sıkıldılar. Ben biliyorum. Görmek nasıl oldu lan? Hayırlı işler. Kim çıktı? Hayırlı mısın? Hadi kolay gelsin. Küçük orta küçük boy güreşlerinde puanlama saati gelmişti. Dalga yarışı, çok acele, en meydanına yağ getirir. Alt boylarda kıran karına mücadeleler devam ederken başaltı boyunda çeyrek final anonsu yapıldı. Değerli güreş severler, bu demek oluyor ki baş pehlivanlarda birazdan çeyrek final kurası için anons edilecek. Bu turu kimle birlikte anons edilir biliyor musunuz? Ataspor'un güreşe 30 yılını adamış ve Türkiye adı güreşini yaşayan efsanesi dediğimizde akla gelen tek isim olan Ahmet Taşçı ustamızın değerli yeğeni, benim de kadim dostum Mehmet Muhammed Taşçı birlikte olacağız. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Devam ediyor. Buradan bizi bütün seyreden herkese Şöyle bir bakalım. selamlarımı yolluyorum. Kalanlara Sanat Gökmen. Yine bir gidelim. Fatih Sanat Samga'ya teşekkür Gökmen ediyoruz. yapmış. Dün ve bugün bizlerle birlikte oldu bugün. Bu turu Mehmet Taşçı ile birlikte anlatacağız. Antalya Manavgat Belediyesi Baş Pehlivanı Sanat Gökmen. Çeyrek final Birinci turda özelinde kalan isimler üzerinde neler söylemek istedin? Bir değerlendirme yapabilir misin? Birinci turda Aklında kalan 3 baş pehlivan ya da güreşmişti. Kurallar kritik gereği 68 baş şu pehlivan. pozisyonda şu hale gelebilirdi. Çeyrek final şekli değişebilirdi dediğin isimler var. Perşembe ailesi Sinir Enerji Türkiye Aile Güreş Ligi'nde Sıcak seyreden güreşi. mücadele İki tarafa da geldi gitti. ediyorlar ve 68'in Hani form düzeyi biraz 3 baş pehlivan güreşmişti. Ama bu 3 baş pehlivan içerisinde kuru açılanlardan birisi de Sanat Gökmen'di. Sanat Gökmen gerekenini hemen yaparım. şöyle bir O bakalım. yüzden Sanat ortada bir maçtı gerçekten yani. iyi mücadeleler çıkarttı. Merak ettiğim bir maçtı. Ve hakikaten kariyerine yakışır bir şekilde de Sıcak seyreden şu anda form zirvesinde. bugün Moralde, bakıyoruz. motivasyonu Sanat çok iyi. Gökmen çeyrek Kırkpınar'ın finalde şansı halen devam ediyor. büyük Yaşayan mücadeleler efsane Ahmet Taşçı'yla çıkarttı. birlikte sen onun yeğenisin. Biz onun yanında ilk 87 yılında, 88 yılında yanına girdik çırak olarak. Sanat Gökmen Dolayısıyla daha Kırkpınar baş vermiş pehlivanı olduğu bile değildi. mücadeleyi hemen Efsane önündeki olma yolunda atmış olduğu tüm adımları birebir en yakından bilenlerdeniz biz. sizlere Şimdi aktaracağım. sana sorum şu. Bugün de Ahmet Taşçı ustamız o gerçekten baskıyla büyük yıllardır mücadele mücadele etti. Hem çıkarttı. rakiplerle hem baskıyla. Şimdi Sucal Zeybek altın kemer baskısını Sevgili hissediyor mu? Bir de ayrıca Sanat onunla da Gökmen başaltı ona da motive pehlivanların olup çeyrek onunla da mücadele finalini etmek bakalım. durumunda değil mi? Sen neler söyleyeceksin tecrübene dayanarak? Ahmet Taşçı amcam aynı zamanda hakemlerle de son zamanlar hakemlerle de savaştı. Biliyorsun yani hakemler de ona karşıydı. Yenisini artık güçlü. Herkes seyirci olarak şey olarak yani herkes
Çok güzel bir ayrıntı. Hem rakiplerle hem altı kemer baskısı hem de hakemlerle son yıllarında mücadele etti. Hakemlerle mesela çoğu maçlarda hakemler hakkını yedi bana göre. Ve de öyle zaten. Herkese göre. Sanat Atamyası adına güreş yapıyor. Doğalıçayır burası Alantere. Hakkını yedilerse öbür tarafta herkesle hesaplaşır. Yani herkese hesabını verecek. Bu sene Artık Sucan özelinde o altı kemeri koruma baskısı sorun buydu. Bununla da mücadele ediyor mu sence? Bakalım. şu anda iyi gidiyor bu mücadelesi. Tabii sezon bitene kadar bakacağız. Sürdürebilecek mi? Çünkü arkadaşı 10 yıldır hiç yenilmedi. Ne mahalle güreşinde ne köy güreşinde. Hiçbir güreşte kemeri taşıdı yani yenilmedi. Efsaneyle kıyaslamıyoruz. Yok abi. Ama bir altın kemeri taşıma baskısını da hissediyor mu? Benim aslında ana sorduğum soru bu. Rakiplerle güreşiyor. Ali Gürbüz'le, Orhan Oku'da, İsmail Balaban'da kapışıyor. Ayrıca üzerinde bir baskı var. Kemer baskısı. Bununla da mücadele etmeyi artık öğrenmeli. Yusuf Can Zeybek klasına bir başlıyor. Bunu benimsemesi lazım işte artık yani normale getirmesi gerekiyor bunu yani. Hiç stres yapmadan, panik yapmadan, heyecan yapmadan. Çardak güreşleri sanatı. Bakalım onu devam ettirebilecek mi? Şu anda iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor maşallah. Allah nazardan saklasın. Formda onu zorlayacak rakipler. Seçkin Duman. Bakalım Başaltı'nın da Bu çeyrek finalde Orhan Okulu var. Serhat Gökmen var, Hüseyin Gümüşalan var, Mustafa Batu var, Ali İhsan Batmaz var, Serdar Yıldırım var, Serdar Yıldırım, İsmail Balaban var. Neler söyleyeceksin bu çeyrek finalde kimle eşleşse Kurader? Ben ilk akla Orhan Okulu gidecek. Aynen öyle. Benim de ilk şeyim o Kırkpınar'da da hatta Orhan Okulu benim favorim hani Orhan Okulu'ydu. Çünkü Orhan Okulu formda hem yağlı güreşi çok iyi uygulayan birisi. Taslak maçı oyununu her türlü formda yani. Orhan Okulu'yu ben formda görüyorum şu anda. Tabii bu yağlı güreş belli olmuyor. Orhan Okulu mesela kendi hatasını diyeyim artık nasılsa Edirne'de öyle bir pozisyon oldu. Kendi üstünken yenildi. Ama işte nasip kısmet bu işler. Bir de o var yani. Çalışıyorsun bir de ayrıca nasip etmesi lazım. başaltı pehlivanlarımızda Şans başarılar faktörü, diliyoruz. nasip olması lazım. Her şey senin elinde olmak gerekiyor. Hepimiz biliyorsun orada. Biri olmayınca olmuyor. Şu andaki üstüne bence tabii Orhan Okulu, İsmail Balaban en favori var onlar. İsmail Balaban bayağı maç yaptı. Yoruldu şu anda. Yoruldu. Orhan Okulu dinledi. Erken inişini erken yaptı. Şu anda Orhan Okulu favori şey yani daha dinlek. Bakalım Yusufcan elimizden çıktı. Yusufcan işi biraz daha zor. Baş altında ekranda değiller ama bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü biliyorum her birini merak ediyorsunuz. Her biri çok önemli. Büyüklerimiz. Burada bakalım nasıl olacak göreceğiz. Değerli Başaltı boy güreşçiler, salavatlandı. başaltı çeyrek finalini sizlere eşleşmelerini hemen Değerli aktarmak güreşseverler, istiyorum. Koza TV, Necip Al, Lider Emre Haber Ergün TV ve Ekip karşısında, TV ortak canlı Yusuf yayınlarındayız. Soğukoğlu, Onur Susuz Değerli karşısında, güreşseverler. Seçkin Duman, Yıldıray Pala karşısında, Serhat Elvan, o da Tokan Balcı karşısında. Değerli güreşseverler, Gürkan'ın da hakikaten güzel mücadeleler çıkarttığını, Gürkan Balcı, değerli güreşseverler, Serhat Elvan, Başaltı'da da iyi eşlemeler var. Bakıyorum şu anda. Yıldıray Pala'yla Seçkin Duman mesela çok önemli bir isim. Çeyreklerde. Bakalım baş altında nasıl bir yarı final çıkacak. Tabii Yıldıray Pala baş altına çıktığında Türkiye'nin en genç baş altı pehlivanı unvanını elde etmişti. Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut Üner'in pehlivanı, ustası Gökhan Akçer, Seçkin Duman çok başarılı bir isim. Ancak Seçkin az önce tabii bu güreşlerden önce biraz sohbet ettik. Kırkpınar'da ne oldu Seçkin dedik. Bu kısmet tabii güzel mücadele ettiler. Yıldıray Pala Seçkin Duman mücadelesini oradan hemen sizlere aktarmak istiyorum. Bugün
Aybastı yaylasında da Seçkin Duman Yıldıray Pala eşleşmesi var. Yine müthiş bir çeyrek final baş altında. Evet, ben tabii ikinci çeyrek final öncesinde merhaba demiştim. Serhat Gökmen'i anlattık. Serhat Gökmen birinci tabii turu tur atlamıştı. İkinci turda Serhat Gökmen Kaan Kaya'yı, üçüncü turda ise Serhat Gökmen bu sefer Ahmet Seldest'i yenerek adını dördüncü tura yazdırmıştı. Tabii biraz önce de hep beraber Serhat Gökmen, Osman Aynuz gibi önemli bir ismi yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Değerli güreş severler. Hemen devam edelim. Tabii amanisi yine düşmeye başladı. Yaylanın azizliği, güzelliği daha doğrusu. İşte buraya programı sabit kaldığımız için anlatım kabini Hayri Saraç abla teşekkür ediyorum Eskişehir'den. bu arada selamlar. Mustafa Batu da yavaş yavaş sıralarını çekmek üzere Ar Meydanı'na gelmeye başladılar. Ayrıca sana da selam var. Hüseyin Gümüşalan'ın Teşekkür ediyorum. çeyrek finale nasıl geldi ona bakalım. Değerli güreş severler. Hüseyin Gümüşalan'da o da birinci turu güreş yapmadan geçmişti. Ancak ikinci turda Samsun Yarısı Aynı zamanda altına versek güreş almamız devam etti. Maddi manevi her zaman yanımızda destekçisi güreşçi. Avcı gibi önemli bir rakip bekliyordu. Puanlamada çetin geçen mücadelede galip gelen Hüseyin Güreşçiye, sporcuya her zaman desteklerini veriyor. Maddi manevi. Onun sayesinde çocuklarına mesela güreşlere bütün yollara araç yardım olsun, yemek yardımları yapıyor. Başkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Bu arada başpehlivanlar baş pehlivan olmuştu. çeyrek final programını çekmek için anons edildi. Mustafa Batu hakikaten çıkışta değerli güreş severler. Mustafa Batu hemen birinci turu o da güreş yapmadan geçenler arasındaydı. Mustafa Batu ikinci turda çok önemli bir rakibi vardı. O da tabii Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün önemli ismi Mustafa Batu. Puanlamaların pehlivanı diyorum ben ona. Furkan Durmuş Altun'u ikinci turda geçmişti. Üçüncü turda tabii Mustafa Batu'nun bu sefer rakibi hakikaten Mustafa'yı ben yürekten kutluyorum. O kadar önemli rakipleri geçti ki Ali Rıza Kaya, Samsun Ladikli Ali Rıza Kaya aynı zamanda ağır siklette serbest stilin önemli güreşçilerinden Minder'in Ali Rıza Kaya'yı yenerek Mustafa Batu adını çeyrek finale taşıdı. Burada da çok önemli bir isim Mehmet Yeşil'i puanlamada yenmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı. Peki Ali İhsan Batmaz o nasıl geldi? Hemen Ali İhsan Batmaz'a şöyle bir bakıyoruz. Hakikaten ikinci turda Ali İhsan Batmaz birinci turda o da Mehmet Yeşil gibi birinci turda 3 çift baş pehlivanın içerisindeydi. Rakibi Bekir Eryüzer genç baş pehlivanı normal süre içerisinde yenmeyi başardı. İkinci turda Ali Güngör 2'ni yendi. Üçüncü turda ise Ali İhsan Batmaz'ın bu sefer rakibi İsmail Koç'tu. Çok önemli bir mücadele çıkarttı. İsmail Koç karşısında galibiyetini ilan etti. Sonra da Süleyman Başar gibi önemli bir rakibi geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Peki Serdar Yıldırım çok konuşulacak bir isim. Sakaryalı Serdar Yıldırım Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne transfer olduktan sonra yıldızını CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde parlatan önemli bir isim. Birinci turu tabi Serdar Yıldırım birinci turu bakıyorum güreş yapmadan geçti. İkinci turda Serdar Yıldırım, Semih Turgut gibi önemli bir ismi geçti. Üçüncü turda ise Serdar Yıldırım tabi biraz önce dedim ya bu nasıl bir
pehlivan çok güçlü bir rakibini Serdar Yıldırım Ertuğrul Bağdevir'ini puanlamada yenerek yoluna devam etti. Çok konuşulacak bir güreş bu güreş. Çok anlatılacak. Bu sefer Serdar Yıldırım 4. turda Mustafa Arslan'ı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı değerli güreş severler. Orhan Okulu'ya bir bakalım. Orhan Okulu 1. turu maç yapmadan geçti. 2. turda Orhan Okulu gerçekten önemli mücadeleler çıkarttı. Menderes Salt'ı yendi. 3. turda Orhan Okulu bu sefer rakibi Nedim Gürel'de. Nedim Gürel'i de yenerek 4. tura bugün Nahar'da Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün baş pehlivanı Yalçın Üncül'ü yenerek adını çeyrek finale yazdıran Orhan Okulu oldu. İsmail Balaban çok zorlu mücadeleler yaptı. 1. turda İsmail o da boş çekti, kurada tur atladı. İsmail Balaban 1. turda boş çekince, tur atlayınca karşısına çok güçlü bir rakip çıktı. Türk Kore'nin flash isimlerinden Özkan Yılmaz'la eşleşti ve bitmek bilmeyen puanlamada gülen taraf İsmail Balaban oldu. 2. turda Sarı Fırtına bu sefer karşısında Ankara Büyükşehir Belediye'den Ünal Karaman vardı. Onu da yenerek adını 4. tura bugüne taşıdı ve karşısında Kürşat Şevki Korkmaz vardı. Onu da puanlamada yenerek İsmail Balaban çeyrek finale geldi. Peki Yusuf Can Zeybek kolay olmadı onun için. Çünkü Yusuf Can Zeybek o da 1. turda boş geçti. Turu atladı. Karşısında Ali Altun vardı. Hüseyin Gümüşhan'la kurasını çekmek üzere. Önce Ali Altun yendi. Sonra İsmail Arkalı. Serdar Yıldırım arka arkaya 4. geldi. turda da Yusuf Can Zeybek Ali Gürbüz'ü yenerek yoluna devam etti ve çeyrek finale taşıdı. Çok güzel maçlar yaptı. Takip ediyoruz. Zeybek değerli güreş severler. Devam ediyoruz zaten şu anda halen. Kurallar çekiliyor. Şimdi hazır. Evet, kuralları not alın değerli güreş severler. Yusuf Can Zeybek 6 numara. İsmail Balaban 8 numara. 8 numara İsmail Balaban. Kocaeli. Hadi bismillah diyelim. İşte Boşnak Pehlivan Hüseyin Gümüşalan Kocaeli Büyükşehir Belediye 2 numara. 2 numara Hüseyin 2 Gümüşhan'a. numarayı çekiyor. Antalya. Hüseyin Gümüşalan. İşte bu kura bugünün kırılma kurası değerli güreş severler. Evet. Dönüm noktası diyorlar. O tarz. 1 numara Hüseyin Gümüşhan'la zorlu bir çeyrek final. Orhan Okulu Hüseyin Gümüşhalan eşleşmesi. Evet Serhat Gökmen bakalım. Serhat Gökmen. Evet Serhat Gökmen İsmail Balaban eşleşmesi. Mustafa Batu geliyor değerli güreş severler. Çok net alamıyoruz. Çok net gelmiyor ses. Mustafa Batu. 4 Mustafa Batu 4 numara değerli güreş severler. Antalya Korkuteli Bozovalı Ali İhsan Batmaz. Ali İhsan Batmaz. 3 3 numara Ali İhsan Batmaz. Mustafa Batu'yla Sakarya. Serdar Yıldırım'da 7 numara. Yusuf Can Zeybek kapışmasını izleyeceksiniz değerli güreş severler. Tabii ki bu turun en zorlu kapışması Orhan Okulu Hüseyin Gümüşalan. Hüseyin Gümüşhalan. 4. 7 numara Serdar Yıldırım. 915. geleneksel Ordulu Mustafa Yağlı Pehlivan güreşleri baş pehlivanlık çeyrek final kura eşleşmesini sizlere arz ediyorum. Orhan Okulu Hüseyin Gümüşhalan. Ali İhsan Batmaz
Ekranın sağında Hüseyin Soğukoğlu. Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek. Klas bir galibiyeti adını yarı finale yazdırdı değerli güreş severler. Biz Arif'in yanında alırız. Geç şu köşeye otur. Selim de. Evet, ekranın sağ köşesinde bir kas kanadı oyunu geldi. Başaltı boyunda. Evet değerli güreş severler, şimdi çeyrek final heyecanı başlıyor. Çok sıkı tabi eşleşmeler, bunlar kaçınılmaz. Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Ali İhsan Bakmaz, Mustafa Batu, Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek, Serdar Yıldırım, İsmail Balaban. Bakalım bu güreşlere yürek dayanacak Serhat mı? Gökmen, İsmail Balaban Yavaş eşleşmesi, yavaş Orhan Serhat Okulu, Gökmen Hüseyin de Gümüşalan paçaları eşleşmesi, çok sıkı bağlıyor başında tabi. Serdar Yıldırım, Yusuf Bayram Can Ertan, Zeybek eşleşmesi, yılların ustası. Mustafa Batu, İşte Ali Serdar İhsan Yıldırım Batmaz eşleşmesi ekranlarımızda. değerli O güreş da severler. Mustafa Batu arkasında İsmail Baba. Orhan Okulu Kemal Yılmaz'la son tuşları yapıyor. Değerli güreş severler. Bakalım çeyrek final heyecanı yarı finale nasıl yansıyacak? Dediğim gibi biraz önce sizlere notlarımı aldım. Ve orada da tek tek çeyrek finale nasıl gelindi? Serdar Yıldırım, İsmail Balaban, Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek, sizlere Ali İhsan Batmaz, aktarmaya çalıştım. Mustafa Batu, Tabii ki bizim görevimiz bu. Orhan Okulu, Ama Hüseyin diğer Gümüşalan rollerde eşleşmesi de değerli güreş ceplerden severler. hemen gelir gelmez onları sizlere aktaralım Evet, ama düzeltiyorum, özür cepler diliyorum. bugün çok yoğun. Şimdi Bir yavaş kez daha yavaş anons ediyorum. Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Ali İhsan Batmaz, Mustafa Batu, Okan Durak Serhat Gökmen, hocamızla Yusuf Can Zeybek, bakalım. Serdar Yıldırım, İsmail Balaban. Yavaş yavaş son yağlanmaları işte Orhan Okulu ekranlarımızla. Şu anda yağlanıyor Orhan Okulu. Diğer boylarda Hüseyin da Gümüşalan'la sizlere zorlu bir aktaracağım. kapışma Biraz olacak. önce çeyrek finali sizler için notlarını almıştım. Çeyrek finalde de güzel mücadeleler var. İşte İsmail Balaban, Orhan Okulu. Baş altında tabi çeyrek finali yine anons Gözlemciler etmek Kurulu istiyorum. Necip Ay, Başkanı, Türkiye Gençlik Emre Güreşleri Ergin, Federasyonu'nda Hüseyin Soğukoğlu, Gözlemciler Kurulu onursuzsuz, sekreteri aynı Seçkin zamanda Duman, Mehmet Yıldıray Atmaca. Pala, Serhat Elvan ve Tüm Gürkan. yiğitlerimize Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Çok güzel bir organizasyon. Bazen o da Gürkan kardeşim de hemen şöyle bir bakalım. Gözlemciler Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, çok tecrübeli. Mehmet Muhammed Taşçı. Evet, ustamız, bizim hocamız. Diğer MHK listeleri de almaya çalışıyoruz. Genel sekreteri de yapmış bir isim. Deneyimli. Çok deneyimli. Gelmez. Çok önemli bir isim. Buradan Mehmet selamlarımızı Atmaca. yolluyoruz ustamıza, hocamıza. Evet, bir Yusuf Can sessizlik Zeybek var. yağlanıyor. Sevgili Gürkan Balcı'nın rakibi Serhat Elvan. O da baş altında önemli bir eşleşme. Gürkan Balcı'da, Serhat Elvan'da çeyrek finale kadar onlar da başarıyla geldiler. Bakalım Seçkin Duman, Yıldıray Pala bu mücadelenin sonu nasıl olacak? Baş altında şu an her iki pehlivanda gördüğüm kadarıyla mücadelelerine devam ediyor. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Ömer çok önem veriyor yağlı güreşe. Yıldıray Pala bu sene çok büyük mücadeleler çıkarttı. 99
başaltı pehlivanı, her biri birbirinden önemli isimler bunlar. Evet, onursuzsuz geçen sene dünya evine merhaba dedi. Yine çok önemli bir isim, sevgili başpehlivan Mehmet Ali Susuz. Evet, Orhan Okulu adamlığıyla da Salavat'tan da üzere çayıra çıktı. Rakip Hüseyin Gümüşalan'ı bekliyor. Gazanfer Özdemir Hoca ile de Yusuf Can Zeybek'te Serhat Gökmen'i bekliyor. Evet. Ali İhsan Batmaz Mustafa Batu'yla Serdar Yıldırım'da İsmail Balaban'la selamlarımızı iletelim. kapışacak değerli güreş severler. Mehmet Ali Evet, güzel eşleşmeler oldu. Saygın. Güzel Çok çekişmeli maçlar olacak bakalım. Değerli güreş severler. Yavaş yavaş son hazırlıklarını yapıyor başpehlivanlar. Dediğim gibi bir Trabzon'a seçkin Evet, zaman 300. azgıra bakıyoruz. Mehmet Dokun'a. devam eden baş altında diğer güreşlere şöyle bir bakıyorum. Çeyrek final finisiyle devam ediyor. Furkan Balcı, Serhat Elvan, Seçkin Duman Yıldıray Pala, Hüseyin Soğukoğlu, Onur Susuz, Necip Al ve Emir Ergin çeyrek finalde baş altında. Söz Mehmet Tokur'da, Emin'den hemen arkasında değerli güreş severler. Mustafa Pehlivan, Yağlı Pehlivan güreşlerinde baş pehlivanlık çeyrek final. Tarihe giren 2015 ve 2018 yılları baş pehlivanı Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Uysal Bey pehlivanı. Bugün burada CSM Madencilik Çiftlik Darmanlar Yönetim Kurulu Başkanı 671. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Hakan Çetin adına güreş yapıyor. Orhan Okulu Antalya Kumda. Orhan Okulu Büyükşehir Belediye Başkanımız hepsi alkışlanıyor pehlivanların. 662. 2023 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan Kocaeli Kavarus'ta. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcekli pehlivanı. Bugün burada ÇTM Madencilik Çetin Mermerler Adem Canseven yayınlar pehlivanlarımıza başarı dileklerini buluyor. 671. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Hakan Çetin adına güreş yapıyor. Mustafa Batu Antalya. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına güreşiyor. Yine bugün burada aslı nesli Ordu Kumru'muzun öz evladı. Manisa Akhisar'da faaliyet gösteren Sunma Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Manisa Akhisar Çağlak Yağlı Pehlivan Güreşleri altın kemerli güreş ağamız Hacı Sayın Serdar Sunma adına güreşiyor. Ali İhsan Batmaz Antalya Korkuteli. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'mızda faaliyet gösteren Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoların Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Antalya Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. Cumhuriyet'in 100. yıl başpehlivanı, Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı Yusuf Can Zeybek. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen Bey pehlivanı. Bugün burada Köklüoğlu Orman Ürünleri sahibi
giriş yapıyor. Serhat Gökmen, Samsun Lan. Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım, Sakarya Karaköy. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüşüyor. Yine bugün burada tarihi Kırkpınar adını ağlık anlamında altı harflerle yazılan ağların ağası Kırkpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim adına görüşüyor. 2013-2017 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. 2023 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivan finalisti. İsmail Bağlar! Gül olsan neye yarar? Hazreti Peygamber gibi korkmadıktan sonra hak yaradandan ötürü duymadıktan sonra mavi gözlerden Yanımda Doğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Bey var. Biz zaten İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'nin her yerine hizmet vermekteyiz. 81 ilde hizmet vermekteyiz. Şu anda İstanbul dahi Türkiye'nin 42 ilinde çalışıyoruz. Biz televizyonlarda ne söylediklerimizin aynısını uyguluyoruz. Bütün personelimizin takibindeyiz. Bütün işlerimizin başında bildiğiniz gibi bayan elemanlarımız hizmetinizde. Yani amacımız Türkiye'nin her yerine bu hizmeti götürmek. Sizin gibi kıymetli müşterilerimizi üzmeden, yormadan bu hizmetimizi devam etmek istiyoruz. Yollar uzak, şartlar çetin de olsa Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları hayallerinizi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugün İzmir, Urla'dayız. Burada Naciye ve Murat Aslan çiftinin evinin tadilatını, tamiratını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları 10 gün gibi kısa bir sürede yaptılar. Bugün Naciye Hanım'a teslim ediyorlar. Hayırlı olsun Naciye Hanım. Sağ ol, teşekkür ederim. Evinizin tadilat tamiratını yaptıracaktınız. Doğan İnşaat'ı aradınız. Hemen geldiler mi? Geldiler hemen. Bir gün geldiler, ikinci gün başladılar. Anlaştık, konuştuk. Her şeyi yaptık, geldiler, başladılar. 10 günde bitirdiler. Benim dediğim gibi de yaptılar. Malzeme ben gittim, beğendim. Onları aldılar. Montajı onlar yaptılar. Bana balkon ekstra yaptılar. Bir de duş yaptılar. Evim tamirini, her şeyini yaptılar. Lamlatı yaptılar. Güzel oldu. Memnunum işçilerden. Çok memnunuz. Memnun kaldım. Evim yaptı, bitirdiler 10 günde. Teşekkür ederim onlara. Geldi baktılar, sözleşmenizi, evet, anlaşmanızı yaptınız. Hemen işe başladılar. Evet. Size taahhüt ettiği günde bitirdiler mi? Bitirdiler, sağ ol. Doğan İnşaat'ta ben memnunum. Evin içinde aynı zamanda eşyalarınız var. Oturuyorsunuz. Evet. Bir an önce yapıp size teslim etmeleri çok önemli. Var olsun. Memnunuz. Ustalarda, işçilikte, malzemede memnun hepsinde musunuz? memnunum. Teşekkür ederim. Memnunum. Buradaki komşulara Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misiniz? Tarif ederim, söylerim. Siz içeride oturuyorsunuz. Bir an önce yapıp size teslim etmeleri çok önemli çünkü. Yaptılar, teslim ettiler. Sağ olsun, var olsun. Sözünde durdular. Durdular. İyi, işçiler de çok iyidir. Bize iyi davrandılar, iyi yaptılar.
memnunuz. Malzemeyi siz mi beğendiniz, onların beğendi? Biz beğendik, onlar da aldılar. Yani Memnunum komple yani. tadilat, tamirat yapmışsınız. Camlarını, kapılarını. Hepsini yaptılar, güzel taktılar, bugün bitirdiler. Memnunum. Sağ olsun, var olsun. Türkiye'nin markası çözüm ortağınız Doğan İnşaat sizler için çalışmalara devam ediyor. Bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezdeyiz. Deprem bölgesindeyiz. Buradaki bu acıları yaşayan tüm vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Burada Hüseyin Bey'in evinin şu anda tamiratını, tadilatını Doğan İnşaat'ın ekipleri üstlendiler. Çalışmalar devam ediyor. Doğan İnşaat Türkiye'nin şu anda 54 noktasında çalışmalara devam ediyor. Doğan İnşaat sizler için çalışıyor. Yaşam alanlarınızı inşa ediyor, güzelleştiriyor, daha konforlu, daha yaşanılabilir alanlar sizlere sunuyor. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat'ın ekipleri gerçekleştirsin. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Doğan İnşaat'ı tercih ettiği için sizler de Doğan İnşaat'a, inşaat adına A'dan Z'ye ne yaptırmak istiyorsanız alt banttaki numaralarda ulaşabilirsiniz. Bu bölgedeki depremde en çok 1. ve 2. katlar zarar görmüş. Duvarlarda çatlaklar oluşmuş, bazıları yıkılmış. Yapılan kontrollerde kolon ve kirişler zarar görmemiş, sağlam olduğu için hafif hasarlı raporu verilerek tadilata karar verilmiş. 1. katın duvarları tamamen yeniden örülerek kaba ve ince sıvası yapılıyor. Devamında parkeler, fayanslar, elektrik, su tesisatı, boyası, zarar gören kapı penceresi, dolabı, çatı, komple tadilat ve tamiratı yapıldıktan sonra Hüseyin Bey'e pırıl pırıl teslim edilecek. Hayırlı olsun diyoruz. Güle güle otursun. Allah bir daha memleketimize böyle acılar yaşatmasın diliyoruz. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat hayallerinizi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugün Aydın, Didim, Akbük'teyiz. Burada Hakizar Kaya hanımefendinin villasının bugün Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları temelini atıyorlar. Yanımızda Doğan İnşaat'ın genç mühendislerinden Yasin Ergüven var. Yasin Bey, burada Hakizar Kaya hanımefendinin villasının bugün temelini atıyorsunuz. Ne zaman bitirmeyi hedefliyorsunuz? Ve burada nasıl bir inşaat yapıyorsunuz? Burada radyo temel tasarladık. Radyo temel olarak çözdük statiğimizi. Radyo temelimizi bugün atıyoruz. İşlemlerimize yaklaşık 2 gün önce başladık. Hafriyattan sonra gura betonumuzdan sonra tekrardan membran işlemi, bohçalama işleminden sonra tekrardan koruma betonundan sonra temelimizin demirlerini bağladık radyo temelimizin. Şimdi de radyo temelimizin betonunu atacağız. İşlemlerimiz tüm hızıyla devam edecek. 20 gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz kaba inşaatımızı. Planlarımızı, programımızı buna göre yaptık. Zaten söz verdiğimiz tarihlerden daha önce işimizi her zaman bitiriyoruz. Radyo temel kullandınız. Evet, burada radyo temel kullandık. Diğer şantiyelerimizde de biz zemin etütlerimiz sonucunda hangi değerler çıkarsa zemin güçlendirme de olsun, ondan sonra temelimizin kalınlaşması olsun, radyo temel olsun hesaplandıktan sonra ona göre işlemlerimiz ve statik projemiz ona göre çiziliyor. Buradaki şantiyenin tüm işlemlerini siz takip ediyorsunuz. Bize vereceğiniz bir vekaletle biz bütün belediye işlemlerini, devlet işlemleri sizin adınıza yürütüyoruz. Siz oturduğunuz yerden sadece işlemlerden haberdar oluyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Biz sizin adınıza işlemleri gerçekleştirdikten sonra inşaatımıza başlıyoruz. Söz verdiğimiz sürenin daha da bir altında inşaatımızı size teslim ediyoruz. Siz de inşaat yaptırmak istiyorsanız, çatınızı yeniletmek istiyorsanız, mantolama işlemleri yaptırmak istiyorsanız Doğan İnşaat ailesi sizin yanınızda. Doğan İnşaat'a ulaşmanız yeterli. Aşağıdaki numaralardan Doğan İnşaat'a ulaşabilirsiniz. Kalitenin ve güvenin adresi Doğan İnşaat. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Bugün İzmir, Buca'dayız. Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları burada. Emekli öğretmenimiz Tülay Adıgüzel hanımefendinin villasının temelini bir ay önce atmışlardı. Bugün kabasını tamamladılar ve hemen incesine başlayacaklar. Bir an önce Tülay Hanım'a teslim edecekler. Hayırlı uğurlu olsun Tülay Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, siz eğitimcisiniz. Yeni emekli olmuşsunuz galiba. Hayırlı olsun o da. Teşekkür ederim. Evet, ben uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaparken öğrencilerimize hayal kurmalarını, hayallerinin arkasında yürümelerini hep söylerdik. Onlara hayal kurmalarını söylerken benim de bir hayalim vardı. Bu hayalim tabiatla iç içe
küçük bir evimin olmasını hayal ediyordum. 6 Mart'ta bir deprem oldu. Ben hemen emeklilik dilekçemi hazırladım ve emekliliğe karar verdim. Hayallerimin peşinden yürümeye karar verdim. Doğan İnşaat'ı televizyon kanallarında, reklamlarda izliyordum. Çok beğeniyordum. Dilekçemi verdiğim anda hemen Doğan İnşaat'ı aradım. Doğan İnşaat'tan memnunum. İyi ki de aramışım. Doğan İnşaat'ta genç mühendisimiz Halil Bey benim şansım oldu. Her aşamasını inşaatın bana tek tek videolarla, resimlerle izleterek, göstererek bilgilendirdi. Tülay Hanım, şu ana kadar çalışmalarda, ustalarda, malzemede memnun musunuz Doğan İnşaat'ta? Memnunum. Son derece mutluyum. Tek kelimeyle Doğan İnşaat diyorum. Mühendis Halil Bey bana teker teker anlattı. Demirini, çimentosunu, hangi işleri yaptıklarını, hangi malzemeyi kullandıklarını. Şu anda geldiğimiz noktadan memnunum. Teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'a. Haydar Bey, biz başlayalı yaklaşık 25 gün gibi bir süre oldu. Ekiplerimizin başındayız. Bütün Türkiye'de olduğumuz gibi burada Buca'da da ekiplerimizle koordine bir şekilde inşaatımızı sürdürmekteyiz. İşverenimiz bizimle beraber yaklaşık 2-3 güne bir inşaatımızda görüş birliğine vararak imalatlarımızı sürdürüyoruz. Biz burada Buca'da 1+1 üzerine 2 katımızı 50-50 yaklaşık 100 metrekareyi 25 gün gibi bir süre tamamladık. Bugün kabasını kendilerine teslim ediyoruz. Doğan İnşaat ailesine geldiler. Öncelikle biz ekip olarak bir projelendirme işlemine girdik. Ardından proje örneklerimizi kendilerine sunduktan sonra kendilerinin onayladığı projeyi 25 gün gibi bir sürede burada tamamladık. Tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Yapımız depreme uygundur. Statik açıdan herhangi bir sorunu yoktur. Projelendirdiğimiz gibi kendilerine teslim ediyoruz. Biz kendilerine tekrardan Doğan İnşaat tercih ettiği için ben Halil Ünlü teşekkür ediyorum. Bugün Balıkesir Gömeç'teyiz. Burada Hüsmen Akdeniz komutanımın eşi Zübeyde Akdeniz hanımefendi yanımızda. Doğan İnşaat'ı tercih etmemizin sebebi kaliteli, temiz, titiz, sabırla her şeyi yapmalarıdır. Kısa sürede bu kadar, siz takdir edersiniz ki yazlık yerlerde nedense bu tür işler çok zor oluyor. Neden? Usta bulmak zor bir kere. Yaz olduğu için sucusu bugün geliyor, dolapçısı bir ay sonra geliyor, fayansçısı 2 hafta sonra geliyor. Ama Doğan İnşaat bize bu kolaylığı sağladı. Hepsi birlikte. Mihriban Hanım onun gayretleriyle, çalışkan elemanlarıyla hiç problem yaşamadan her ne istediysek, dediysek ki ben biraz zor insanımdır. Kolay kolay beğenemem. Hepsini yerine getirdiler. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Bakın bir ay olmadan her taraf bitti. Neler yapılmadı ki şu evde? Banyo fayansları, duşakabinler, lavabolar, dolaplar. Sabırla o fayansları değiştirdik. Yardımcı oldular, sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'a. Ayrı ayrı ustaları aramaktansa, ustayı nerede bulacağım, malzemeyi nerede alacağım deyip düşünmektense kurumsal bir firmaya verip her şeyini onlara yaptırıp gelip böyle rahatça oturmak ayrı bir güzel değil mi? Evet, gelip hazır evi bulmak çok daha güzel. Teşekkür ediyorum Mihriban Hanım. Bugün Sağ geldiniz, olun, evinizi teslim alıyorsunuz. Yüzünüz de gülüyor zaten. Çalışmaları gördünüz. İşler bittikten sonra etrafı topladılar, çöplerini de alıp götürdüler. Sağ olsunlar. Ben de onlara çok teşekkür maksadıyla bir masa hazırlıyorum. Biraz sonra hep birlikte çayımızı içeceğiz. Evet, memnuniyetin bir ifadesi olarak bize pasta getirmişsin. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Eşim de az önce söylediği gibi en önemli şey bir işi zamanında bitirecek, ekip halinde işi yapacak insanları bulabilmekti. Bu çok önemliydi. Biz de yani 20 iş günü gibi kısa bir zaman içerisinde bu iş bitti. Çok teşekkür ediyorum bütün çalışanlarına. Sistemli işler yapan insanlarla çalışmak güzel bir şey. Az yoruluyorsunuz. Tercihimizin sebebi de zaten buydu. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Burada baştan aşağı komple bir tadilat yaptık sayılır Haydar Bey. Dış cephe mantolamamızı yaptık. Eksizlere oluk, iniş borularımızı yeniledik. Yürüyüş yollarımızı komple yeniledik. 2 adet terasımızı komple yeniledik. İş yerimizin alçısı ve boyasını yaptık.
seramiklerimizi yeniledik. Yani ciddi anlamda güzel bir değişim oldu. Yani 1. sınıf malzemeyle, 1. sınıf işçilikle işimizin hakkını vererek kendilerine teslimatı yaptık. Bugün Kocaeli Körfez Şirinyalı'dayız. Burada Orhan Dizman Bey'in evinin çatısını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün Orhan Bey'e teslim ediyorlar. Orhan Bey hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İyi ki Doğan İnşaat'a geldik ve onlardan bu işi yaptırdık. Çatıda sorun vardı. Evet. Yaptıracaktınız. Doğan İnşaat'ı aradınız. Hemen geldiler mi? Hemen geldiler. Ben inanamadım. 4 günde teslim dedikleri zaman inanamadım. Ama 4 gün içerisinde teslim edildi. Pırıl pırıl her taraf temizlenmiş vaziyette bana verdiler. Eksik olmasınlar. Orhan Bey, özellikle sandviç panel yapmışlar ki sıcağa, soğuğa karşı dayanıklı bir malzeme. Evet, öyleymiş. Zaten Doğan İnşaat yaptığı işlere 20 yıl garanti veriyor. Tabii tavsiye üzerine aldık. Ben bilmiyorum böyle bir şeyin olduğunu. Seçerken söylediler böyle bunun fiyatı bu kadar, bunu şöyle. Biz onu tercih ettik ama fabrikada beyaz varmıştı. Onu da buldular. Artık söyleyecekler. Kiremit rengi istediniz siz. Aynen. Evet. Hepsini yaptılar. Ne dersek yapıldı. Ustalarda memnunsunuz. Memnun, görmedim zaten ki ben ustaları falan görmedim. Arı gibi çalıştılar. Hem size hem çalışanlara Allah razı olsun, tertemiz bir şekilde geldiler. Sağ olun. Gününde teslim ettiler. Daha evvel teslim ettiler. Özellikle Orhan Bey 4 günde çatınızı yapıp size teslim edeceğiz dediklerinde inanmadım. Abartılıyormuş gibi geldi ama değilmiş. Daha evvelden bitirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda çalışmalar son aşamaya gelmiş. Evet. Bugün teslim ediyorlar sana. Evet. Sen de şu anda geldin buraya. Evet. Gördün çalışmaları, ustaların çalışmasını, malzemeyi gördün. Çalışmalarda, ustalarda, şantiye şefimiz Bayram Bey'de memnun musunuz? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Çalışan ustalar, bu binayı ben yaptırdım. Yaparken de benim anam ağladı. Doğan İnşaat'a çok teşekkür ederim. Tanışmaktan, böyle iş yaptırmaktan mutlu oldum. Biz zaten kendilerinden bırakmayacağız, daha başka işlerimiz de var. Eksik olmasın, bir dediğimiz iki olmadı. Yani bu düzenli çalışmada, zamanında gelmede, zamanında teslim etmesi çok önemli değil mi? Evet. Telefon ediyorum, telefona 1 dakika geçmeden beni arıyorlardı. Ben böyle bir çalışan görmedim. Gerçekten yani ben şu olarak söylemiyorum, çok memnunuz. Hem çalışandan hem yapılan işten memnunuz. Size de hayır olsun, Allah hayırlı işler versin. Evet. Çok memnunuz, sağ olun. Tanıdıklara, komşulara Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misin? Hepsine tavsiye ederim. Bayram Bey bizim yakın, artık evladımız gibi oldu. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Allah size uzun ömür, sağlık, sıhhat ve bol kazanç versin. İkizler devam ediyor mu acaba? Durmuş'un ikizleri. Evet. Gerçekten pırıl pırıl parlayan iki pehlivan. Geleceğin baş pehlivanları. Kesinlikle Allah nasip kısmet ederse bir kaza bela sağlık sorunu olmazsa iki baş pehlivan geliyor. Bir ikiz daha geliyor yani. Evet inşallah. Birisi büyük orta, biri küçük orta, büyük boy pehlivanı sevgili izleyenler. Evet. Durmuş kardeşler. İkizler. Her iki yerde bir inek kürsü yapıyorlar. Evet. Şimdi de güzel güreşler yaptılar. Sanki büyük orta, küçük orta büyükçü galip geldi gibi geldi, biz izleyemiyoruz ama. Yine karışıyor İhsan Batmaz Mustafa Batu'yla. Ha maşallah. Pehlivanlara maşallah diyelim sevgili izleyenler. Çünkü Ordu Aybarslı Perşembe Yaylası'nda çatır güreş var sevgili izleyenler. Evet, çatır kıran ne deseniz de. Pehlivana bir su verin Allah rızası için. Sesini duyduğunuz pehlivan güreşten çıkan bir küçük orta büyükçü tahmin ediyorum. Baş pehlivanlar güreş yapıyor burada. Onlar da yapıyor. Minikten başa kadar. Eğer kıran kırana güreş izlemek istiyorsan CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ni takip et. Aynen. Hiç eksiğimiz var mı şimdiye kadar? Yok. Her yere gittik. Görüyorsunuz nasıl bir seyirci. Yayın konuğum. Antalya Kumluca'da olmasına rağmen hem Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, toz koparan
Her yere gitti. Gaziantep'e geldi. Antalya zaten kendi memleketi. Evet. Kocaeli'ne geldi. Orada misafir oldu Sabri Geçer ustamıza. Evet. Şimdi de burada Buradan selam Şükrü olsun abim. abiye. Şükrü abim. Büyük boğazda Sabri Geçer ustamızla bu turun sonunda da bir değerlendirme yapacağız uzaktan. Evet. Evet, şu anda Ali İhsan Batmaz, Mustafa Batu karışıyordu. Onlar fazla karışmamaya başladı. İsmail Balaban, Serdar Yıldırım mücadelesi. Şimdi yine Ali İhsan Batmaz önümüze kadar getirdi Mustafa Batu'yu. Kule hakemlerinin önündeydi. Bütün sahayı dolaştırdı diyebiliriz sevgili izleyenler. Ali İhsan Batmaz. Serhat Gökmen dediğim gibi Yusuf Can Zeybi'nin taktiğini uyguluyor. Yusuf Can Zeybi'ye. Kasnağı hiç bırakmadı güreşin başından beri. Paçalara inmeye çalışıyor. Yusuf Can buna izin vermiyor. Şimdi Ali İhsan Batmaz bastırdı rakibini. Dışarıya doğru bir gerdanlanma denedi, olmadı. Dış kazıkla zapt etti. Sevgili izleyenler. Şey alırsan götürür abi. Şimdi ayağını da içeriye koymak istiyor. Yaydırdı şu anda. Evet. Ali İhsan Batmaz. Ali Gürbüz yoksa ben varım burada diyor. Aynen öyle. Aynen. Bakalım kürsüde yerini alabilecek mi? Mustafa Batu gerçekten çok fonda. Kırkpınar'a kadar gayet güzel güreşler çıkardı. Şimdi dış kazıkla yine yaydırdı. Paça da elinde. Oradan bir paça kazık deneyebilir mi? Var mı öyle özelliği? Var. Aynen. Paça kazık affetmez. Bakalım. Ali İhsan Batmaz paçayı aldı mı affetmez abi. Karşısında Mustafa Batu gibi. Evet. Şimdi bakalım. Dış kazığı ters tarafa aldı. Rakibini yaydırdı sevgili izleyenler. Sağ üst köşede görüyorsunuz. Toparlandı Mustafa Batu. Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek aynı taktik devam ediyor. Şimdi paça kazıkla yaydırdı tekrar. Paçayı alabilirse, sağlam alabilirse sanki bir paça kazık oyunu deneyecek gibi. Paçayı aldı. Bakalım gelecek mi? Ayağını ön tarafa attı. Kafasına al. Şimdi kaldırdı paça kazığa. Bakalım oradan bir yarış çıkacak mı? Olmadı, düştü. Tekrar dış kazıkla rakibinin çökmeye başladı. Yormak için yapılan bir taktiksel oyun sevgili izleyenler. Şimdi Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek de biraz elenseler konuştu, sertleştiler. Şimdi dış kazıkla yaydırdı. Ali İhsan Batmaz'da gerçekten değişik bir güç var sevgili izleyenler. İnanamazsınız. Bakalım paçayı bulabilecek mi rakibini? Buldu paçayı. Oradan bir kesinlikmesi gelebilir. Olmadı. Yine paçayı arıyor. Diğer paçayı arıyor. Kasnak içeride. Dış kasnakta. Bakalım. Rakibinin sol paçasını bulabildik mi? Buldu. Kesinlikmesi gelebilir. Kurtardı. Paçayı kurtardı. Paçayı kurtardı. Deyimi de buradan geliyor sevgili izleyenler. Türk deyim tarihine deyimler kazandıran bir sporu izliyorsunuz. Çocuklarınıza, torunlarınıza bu sporu izletin. Aynen. İlk başta sıkılacaklar. Anlatın ona. Kısmetin ağırlığını anlatın. Yağın zorluğunu anlatın. Şimdi paça kazıkta bakalım. Mustafa Batu çekti. Saygıdeğer misafirler. Davul Zurna ekibine de bir alkış yapalım şöyle. Bir alkış. Davul Zurna'ya da bir alkış istedi. Cazgır, genç Cazgır. Şerif Ali Esen. Şimdi paçayı yine buldu Serhat Gökmen. Ali İhsan Batmaz dış kazıkla yaydırdı rakibini. Paça kazığı aldı. Beline tazip uyguluyor orada. Biraz elenseye döndü Yusuf Can Zeybek. Serhat Gökmen kasnaktaydı. Paçalara uzanıyor. Bu Yusuf Can Zeybek'in taktiği sevgili. Şimdi Ali İhsan Batmaz dış kazıkla yaydırdı. Ters paçayı bulabilirse veya kazığı içe alabilirse oradan bir yeniş gelebilir. Mustafa Batu'ya çöktü adeta, çöktü. Sevgili izleyenler, Ali İhsan Batmaz tekrardan dış kazıkla yaydırdı. Paça elinde. İç kazığa geçerse oradan geçtirmez Mustafa Batu. Tekrardan aldı, dış kazıkla kaldırdı. Olmadı, bir daha kaldırdı.
Şimdi yine dış kazıkla yaydırdı dizimle beraber tazik uygulayarak. Uzanmak %25-30 yenilgi demek sevgili izleyenler. Böyle uzanmak yağlı güreşte çok tehlikeli. Uzanmamak için çok direnir pehlivanlar ama Ali İhsan Batmaz öyle bir hışımla geldi ki güreşini adeta bindirdi Mustafa Batu'ya. Şimdi Ali Serhat Gökmen Yusuf Can Zeybek mücadelesi. Şimdi bir budama geldi. Oradan gelen Orhan Okur bastırdı rakibini. Tekrarını rica ediyorum rejiden, eğer beni dinliyorlarsa, genelde dinlemezler ama bu pozisyonun tekrarını lütfen alabilirsek. Bir sakatlık söz konusu Hüseyin Gümüşalan'da. Ali İhsan Batmaz paça elinde, ipleri eline geçirdi. Kastak elinde. Bakalım oradan bir oyun deneyecek mi? Toparlanmadı Mustafa Batu. Uzandı. Kafasını da bacaklarının arasına aldı. Bir keçi dikmesi deneyecek ama paçayı değiştirdi şimdi. Kasnağı değiştirdi. O sırada da Mustafa Batu toparlandı tabii ki. Orhan Okul'da Hüseyin Gümüşalan'ı bastırmış durumda sevgili izleyenler. Diğer iki güreş ayakta devam ediyor. Serdar Yıldırım İsmail Balaban mücadelesi puanlamaya gebe bir mücadele. Ali İhsan Batmaz. Güreş tabiriyle çöktü adeta, çöktü. Çok formda da Mustafa Batu ama Ali İhsan Batmaz gerçekten değişik gelmiş buraya. Dış kazıkla yaydırdı şimdi. Paçayı arıyor. Hiç kazık olmadı mı zor ya. Görüyorsunuz dış kazıkla rakibine. Şimdi bir kas kanadı denedi, olmadı. Ali İhsan Batmaz şimdi çift sarmadan kliye dönebilir. Adeta şimdi bu çökme işte sevgili izleyenler, tam anlamıyla. Bütün ağırlığını gövdesine doğru veriyor Ali İhsan Batmaz. Kollarını kapatmış durumda esasında, hakemin uyarıp orada. Evet, sarma kliği vurdu şu anda kolunu. Bıraktı kasnağı. Çıkışa gitmeye çalışıyor şu kaza. Şimdi yine diziyle beraber rakibini yaydıracak. Paçayı buldu. Attı dışarıya doğru. Dış kazıkta şu anda yere doğru rakibini bastırıyor. Kazığı değiştireyim derken esasında kazığı değiştirmeyi düşünmeyip içten paçayı bulsa belki oradan bir yeniş çıkartabilir. Şimdi iç kazığa yöneldi. Tabii Mustafa oturdu kazığın olduğu yöne doğru. Yenmek için uğraşan tek güreş olduğu için sevgili izleyenler, onu anlatıyorum, yanlış anlamayın. Bir de tam önümüze geldiler. Evet. Çıplak gözle izliyoruz güreşi. Dış kazıktan yine yaydırdı Ali İhsan Batmaz. Toparlanmak istedi Mustafa Batu, izin vermedi buna. Şu anda İsmail Balaban'da bir, pardon, Yusuf Can Zeybek'te bir, sanıyorum bir dudak kanaması var. Ona müdahale ediyor. Şu anda bulut geçti güneşin önüne. Misafirler, değerli konuklar.
minik 1 ve minik 2 boy güreşlerinde yarı final müsabakaları. Minik 1 Dış kastakta Ali İhsan Batmaz görüyorsunuz dizinle dastik yaparak rakibini açmaya çalışıyor. Berat Yiğit, Samsun Vezirköprü. Adeta rakibine çöktü. Sevgili izleyenler, güneşin başından beri üstündü. Rakibini bastırdı. Öyle yaptı, böyle yaptı. Geniş çıkartamadı. Serhat Gökmen Yusufcan Zeybek mücadelesinde de Serhat Gökmen güneşi bindirmiş durumda ama tabii biraz kondisyonu düştü. Ali Gürbüz'den çıkan bir Yusufcan Zeybek sonuçta. Evet. O da bir faktör. Çorum Osmancı. Kolay değil abi. 1500 rakımdayız sevgili izleyenler. Buna şimdi bir kas kanadı denemek istedi. Neredeyse açılıyordu. Mustafa Batu. Onda da bir sakatlık var şu anda. Samsun İlk Adım. Samsun İlk Adım Belediye Başkanımız Ali İhsan Batmaz sağlık görevlilerini istiyor. Ali İhsan Batmaz yok bir şey diyor. Hocam bir saniye. Başpehlivanlık güreşlerinde Mustafa Batu başpehlivan'a bir ihtar verilmiştir. Sağlık görevlileri çağrıldı şu anda. İsmail Balaban'a müdahale etmişlerdi. Oradan hemen direkt Mustafa Batu'ya geldiler sevgili izleyenler. Yani bu bir taktik de olabilir. Çünkü gerçekten Ali İhsan Batmaz gerçekten güreşi bindirdi sevgili izleyenler. Yani biz burada ne olduğunu sizlere en şeffaf şekilde iletmemiz gerekiyor. Onu söyleyebilir. Bu bir taktik olabilir mi? Mustafa'yı da bununla ilgili eleştirmiyorum. En yakın hakkı. Yani en tabii hakkı. minik 1 ve minik 2 boyu yarı finaline. Çünkü gerçekten iyi başladı. Ali İhsan Batmaz güreşi bindirdi. Adam astırdı, çöktü. Dış kazık denedi, iç kazık denedi, kaldırdı, paça kazık denedi. Bir de sarma devam. Bayram Ertam gözünü ayıramıyor güreşten. Biz burada çıplak gözle izliyoruz. Hemen yanımızdaki tribünde gözlüklerini de takmış. Evet. Ali İhsan Batmaz şu anda en tabii hakkı. Sağlık görevlileri şu anda bir müdahalede bulundu. Toz koparan ve ayak boy pehlivanları. Toz koparan ve ayak boy pehlivanları. Pehlivan giriş kapısında çok acele hazır oldu. Mustafa Batu şimdi sahaya doğru döndüler. Ali İhsan Batmaz Mustafa Batu mücadelesi tekrar başladı. Ali İhsan Batmaz tekrar güreşi bindirdi ona. Kasnaktan saldırıyor rakibine. Şuursuzca üstüne gidiyor diyebiliriz sevgili izleyenler. Gerçekten güreşi bindirdi Ali İhsan Batmaz. Bir kez daha sürdü. Seyirciye doğru bir ihtar geliyor. Mustafa Batu'ya. Son haftaların formdayız mı Mustafa Batu? Ali İhsan Batmaz öyle bir bindirdi ki güreşi, inanamazsınız sevgili izleyenler. Şimdi boyundurukla karşıladı. Paçayı arıyor, kasnağı arıyor. Kasnağı buldu ikisi de. Tekrar bastırdı Ali İhsan Batmaz. Diğer tarafta Serhat Gökmen paçayı bulmuştu ama bir sonuç çıkmadı. Sağlık görevlilerimiz her meydanda müdahale edelim.
Ali İhsan Batmaz dış kasnakta rakibini çöktü. Ali İhsan Batmaz Mustafa Batı'ya ağır geldi. Evet, devam ediyorum. Yani Mustafa Batu, Hüseyin Gümüşalan gibi devlerle de kafa kafaya güreşiyor. Bu başka bir şey, başka bir seviye. Evet. Gerçekten kürsüyü çok istiyor Ali İhsan Batmaz. Bakalım. Evet. Nasıl bir sonuç çıkacak? Ne zaman istedi bastırdı normal sürede, bakalım. Yeniş olacak mı? Puanlamada aynı şekilde bastırabilecek mi? Bunlar soru işareti. Ali İhsan Batmaz talihsiz bir sakatlık yaşadı çocuk. Şimdi kendi kendine bulmaya başladı yani. Şimdi paçayı buldu, kaldırdı, dizini aldı. Ama Mustafa Batu izin vermiyor. Yine paçayı buldu ters taraftan. Rakibinin sağ paçasını buldu. İpler artık elinde. Bu da bir deyimdir. Evet, evet. İpleri eline aldı diye bir deyimimiz vardır. Onu da yağlı güreşten geldiğini sevgili izleyenlerimize hatırlatalım. Ahmet Ragıp Acı, Çorum Osmancı. Zile Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sargın adına güreş yapıyor. Poyraz Bilgin, Tokat Zile. Samsun Tekkeköy muhtarlarından Köprübaşı Mahalle Muhtarı Ufuk. Rakibinin sağ paçasının iplerini, sol paçasının iplerini iyice gevşetti. Bunu gevşetme sebebi de ne ustacığım, biliyor musun? Puanlamada o paçalar daha rahat eline gelsin diye. Yunus Tokar adına güreş yapıyor. Fatih Paça. Baran Özdemir, Samsun Tekkeköy. Teşvik 2 boyunda yarı final. Paça iplerini buldu. Rakibinin sol elinin paça ipleri. Şimdi gerdiriyor. Paçalar biraz daha gevşesin diye. Evet. Volkan Bilgin, Tokat. Şimdi aldı. Dirseğinle beline tazik uyguluyor. Kafasına doğru yöneldi, bir kas kanadı veya bir keçi dikmesi deneyebilir. Oradan dış kazıkla yine rakibinin kafasına doğru çöktü. Oradan diğer paçayı bulma şansı tabii fazla yok. Şimdi paçayı kasnağa tekrardan kendi tarafından aldı. Keçi dikmesi istiyor. Keçi dikmesi. Sahibi Yavuz Kerim Tokat adına güreş yapıyor. Uğurcan Silme. Sevgili izleyenler, diğer güreşler puanlama kokuyor. Bu güreş yeni arıyor. Biz bu güreşi anlatmaya devam edeceğiz. Ali İhsan Batmaz Mustafa Batu mücadelesini. Orhan Okulu Hüseyin Gümüşalan'a taktiğini oturtturmuş durumda. Allah Allah, illallah. Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Serdar Yıldırım İsmail Balaban mücadelesinde de İsmail şimdi Ali İhsan Batmaz dış kazıkla yaydırdı rakibinin sol paçası elinde. Paça kazık deneyebilir oradan sevgili izleyenler, çekebilir yukarıya doğru paça kazığı. Aldı, hazırlığı yaptı, aldı dizine. Mustafa izin vermedi, tekrar doldurdu. Dirseğinle beline doğru çöktü. Mustafa Batu uzandı. Sol paça elinde. Ali İhsan Batmaz'ın dış kazıkla yaydırmış durumda rakibini. Tamamıyla yormaya yönelik bir puanlama saati geldi sevgili izleyenler, bakalım. 4'te 4 puanlama. Herkes herkese güreş yapıyor.
CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşçi Ligi'nde minik boydan başa kadar güreş izlemek istiyorsan CV Enerji Yağlı Güreşçi Ligi'ne geleceksin sevgili izleyenler. 4 tane puanlama izleyeceğiz. Bakalım kürsüye adlarını kim yazdıracak? Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz şu anda su alıyor. Orhan Okulu da geldi o tarafa doğru. Serhat Gökmen geldi. Serhat Gökmen çok ilginç bir şekilde Yusufcan Zeybe'ye kendi taktiğiyle vurmaya çalıştı. Normalde Yusufcan Zeybe'yi görürüz. Kasnakta eli paçalara iner. Ama bu güreşte de Serhat Gökmen'den bu taktiği aldık. Şimdi başaltı pehlivanı Kara Mürselli Mehmet Taşçı yanımızda. Ahmet Taşçı'nın da yeğenidir kendisi. Mehmet hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız? Hayırlı oyunlar. Sağ ol, teşekkür ederiz. 4 tane çeyrek final, 4 tane puanlama. Evet. Kemik sesini duyduk buradan. Çok güzel denk maçlar oluyor. Çatır çatır güreş oluyor. Aynen. Sevgili izleyenler, her galibiyet puan, her galibiyet para demek, ödül demek. Pehlivanlar bunun bilincinde. Önümüzdeki sene Kırkpınar'a gidip gidememe var. Aynen öyle. Gerçekten çok çekişmeli maçlar geçiyor. Sizin üstünde bir cambaz oyunu diyebiliriz sevgili izleyenler. Aynen. Bu deyimi de şimdi ben uydurdum. Nereden geldiyse aklıma. Ama güzel, iyi bir tanımlama yaptın. Benim bu Ali İhsan Batmaz'ın performansı ben çok hoşuma gitti şu anda. Onu takip ediyorum. Ali İhsan Batmaz'ı. Bütün yaptığı güreşleri çok hoşuma gitti. Yani çok üstüne koymuş. Gerçekten bindirdi güreşi. Çok çatır çatır söke söke. Bakalım puanlamada o kadar kolay bastırabilecek mi? Aynen öyle. Bakalım Mustafa Batı bir taktik yapmazsa. Yani Mustafa Batı taktik yaptı. Ben altına yatacağım, puanlamaya gideceğim, bunu puanlamalı çıkaracağım. Aynen öyle. Bence de öyle düşündü ama yani Ali İhsan Batmaz zamanında yenici bir pehlivan. Ali İhsan Batmaz çok güreşçi tabirle çöktü diyeyim. Çöktü. Aynen. Kasnaklardan, paşadan her türlü çöktü. Bir de kilosu da zaten ağır. İyi bir taktik yapmadı bence Mustafa. Serdar Yıldırım İsmail Balaban mücadelesi hakkında ne düşünüyorsun? Serdar Yıldırım da çok teknik, değişik bir nerede ne yapacağı belli olmayan. Bakalım bundan kademe üste çıkabilecek mi Serdar Yıldırım? Bir yerde şu anda. Bu onun bir üst kademeye çıkma veya aynı yerde devam etme. İkinci sınıf başpehlivanlıktan birinci sınıf başpehlivanlığına olabilir. Neden? İsmail Balaban'ı çıkarttı mı kürsüdesin. Aynen öyle. Bir adam daha indin mi final yapıyorsun. Level atlıyorsun. Level atlayabilecek mi? Evet. Kademe atlayabilecek mi? Evet, aynen öyle. Bundan önceki maçında da fark ettiyseniz Mustafa Arslan'la çok değişik bir pozisyon. İzleyemedik onu maalesef. Evet, çok güzel bir yeniş jeneriklik bir yeniş yaptı. Çok değişik. Ya Mustafa'nın çırakları yapıyor adam ya. Evet. Adam bu işi yapıyor. Çok güzel seviyorsun. Aynen. Birebir ilgileniyor. Çok çıraklarını çok disiplinli arkadaş gibi oluyor. Arkadaş oluyor. Her şeylerine koşuyor. Ve zaten Mustafa gibi bir arkadaş olması ister gençler. Aynen öyle. Öyle mi Mustafa gerçekten? Hem babalık, abilik, ustalık, hocalık bunların hepsi bir araya toplandığı zaman zaten başarı geliyor. Onun gibi birisi daha var. Söyleyebilir miyim onu şimdi? Abdülhamit Altun. Aynen o da öyle. O da böyle ilmik bu işi işliyor. Başaltı boyunu puanlama aldı. Kim kazandı? Seçkin Duman. Seçkin Duman. Yıldıray Palaya'ya karşı çok çekişmeli bir maçtı orada. Bunlar zaten çok iyi rakip. Her yerde birbirlerine güzel maçlar yapıyorlar. Bir o yeniyor, bir o yeniyor. Aynen öyle. Seçkin Duman bu sefer galip ayrıldı ve adını herhalde yarı finale yazdırdı. Aynen öyle. Çok güzel maç. O da kürsüye adım attı. Belki önümüzdeki sene başpehlivan olabiliriz. Bu favorilerin içinde. Zaten Seçkin Duman aynı zamanda favorilerin içinde. Seçkin Duman önümüzden geçiyor şu anda koşa koşa. Evet. Sevgili izleyenler, alttan pehlivanlar çatır çatır geliyor. Var mı Karamüssel'den gelen? Karamüssel'den gelenler var. Kerem Kaya var baş altında. Sinan var aynı zamanda. Sinan var. Küçük orta büyük boyda. Sinan bizim çırak o da.
O da İnşallah geliyor, çok iyi. alttan tıkır tıkır pehlivanlar geliyor. Gençler, evet. Şimdi eskiden bir saç ayağı vardı. Recep Kara, Ali Gürbüz, İsmail Balaban ve Orhan Okulu arasında ama şimdi kimler geliyor Şimdi- kimler? Evet, şimdi Herkes alt- herkese güneş yapıyor. Gençler alttan geliyor, evet, yeni nesil. Allah'ıma şükürler olsun 13 sene önce düşündüğüm bir olgu bugün herkesin takdirini kazanıyorsa bir 13 Değil sene mi? geç kalmışız bu işte. Ya işte Bunlar rahmetli Süleyman Bulut'un fikirleri. Ne kadar para o kadar köfte. ustamıza Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O gelirdi ya. Süleyman Pehlivan, Bulut ustamıza. kaç kişi yendin güreş yaptın mı? Bu kadar para. Yapmadın sen lan. Para yok sana derdi. Allah razı olsun. Olsun derdi usta. Herkes gelirdi kışın ekmek yerdi. Koca ustamıza Allah rahmet eylesin. buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet sevgili izleyenler artık puanlamalar başladı. Ali İhsan Batmaz aynı şekil devam ediyor. Mustafa Batu bir anlamda Ali İhsan Batmaz devam ediyor. Evet, Mustafa Batu'ya bindiriyor şu anda, bakalım. beni de şu anda yavrularım, kuzularım, ikizlerim Maşallah. dinliyormuş. Babasının güzelleri onlar. Bir kızım bir oğlum. Fatih İslam Bulut ve Eda Gönül Bulut'a buradan kucak dolusu sevgiler. Aynı zamanda tabii anneleri Aynur Bulut'a da büyük abi sevgilerimizi iletiyoruz. Azerbaycan Bakü'ye. Sevgili izleyenler. Şimdi yine bildirdi Ali İhsan Batmaz. Aynı tempoyla devam ediyor. Sevgili izleyenler paçayı buldu. Mustafa Batu zor durumda. Evet, şimdi Orhan Okulu Hüseyin Gümüşalan mücadelesinde de şöyle buraya da bakabiliriz. Canlı değil. Şimdi yine sürdü iptal gelecek. Mustafa Batu'ya. Mustafa Batu karşısında zorlanıyor bayağı. Evet. Siz nerede misafirdiniz? Burada nerede kaldınız? Biz burada hocamızın evinde kaldık. Hocamızın ismi nedir? Şimdi sürüyor Orhan Okulu dışarıya doğru. Hüseyin Gümüşalan direniyor. Puan çıkabilir mi oradan? Hüseyin Gümüşalan dışarıya doğru yöneldi. Ve orada puan olacak mı acaba? Merak ediyorum. Evet. Çok ilginç bir mücadele. Hakem verecek. Düdüğü çaldım diyor hakem. Düdüğü çaldıysa o anda da yürüyüş oldu sevgili izleyenler. Serhat Gökmen kazanıyor. Serhat Gökmen Yusufcan Zeybe'yi çıkardı sevgili izleyenler. Şurada tekrarını izliyoruz. Buradan paçalardan uğraştı bir Siirt aşağı indi. Evet. Müthiş bir galibiyet Serhat Gökmen'den. Bayram Ertan'a kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz buradan. Serhat Gökmen yenilmez armada Yusufcan Zeybe'yi çıkartıyor ve adını kürsüye yazdırıyor. Serhat Gökmen yenilmezi yeniyor sevgili izleyenler. Orhan Okulu o da yarı finalde. Hüseyin Gümüşalan'a da saygılar sevgiler. Gerçekten güzel güreş yaptı. Hüseyin Gümüşalan'ı kutluyoruz. Ve Yusufcan Zeybek. Alkışların en büyüğü ona. Çünkü gerçekten buraya kadar kemeri en iyi şekilde taşıdı ve çeyrek finalde ve Mustafa Batu geliyor. Kaçırdık sevgili izleyenler, kaçırdık. Evet. Hepsini kaçırdık. Ama tekrarlarını izleyeceğiz. Bu Mustafa Batu'nun puan aldığı. Almış. Hayret bir şey ya. Valla pes yani. Yani Ali İhsan Batmaz pişirdi. Yemeği yemedi. Yemeği Mustafa Batu yedi. Bu işler nasıl bir şey? Ama Ali İhsan Batmaz'a en büyük alkışları sunuyoruz. Gerçekten güzel güreş yaptı. Tebrik ediyoruz. Vallahi arka arkaya 3 tane yemiş olduğu ve biz bunları göremedik. Çok ilginç. Powerler hep yenildi. Düşündüğümüz powerler yenildi. Evet. İsmail Balaban Serdar Yıldırım'ı boyun karşıladı. Şimdi sıkıyor boyunduruğu iyice. Evet, Ali İhsan Batmaz maçı beni çok şaşırttı ya. Evet. Bir anlık sniperlik yaptı. Açığını buldu ve galip geldi. Şimdi boyunduruk Nizami sevgili izleyenler arkasına geçiyor ve puan alıyor. Adana yazıldı. Yarı finalin son ismi İsmail Balaban iniyor sevgili izleyenler. Orhan Okulu, İsmail Balaban, Serhat Gökmen ve Mustafa Batu. Evet. Çok ilginç sevgili izleyenler.
İhsan Batmaz güreşi bindirdi. Vallahi Puanlamayı bekleyen Mustafa Batu taktiğini uyguladı ve kazandı. Ağladı, evet. Çünkü iyi olmak tabii kazandırır pehlivanı ama en önemli şey taktiktir. Sonuca giden taktiktir her zaman. Ali İhsan Batmaz sonuca gidemedi. Şimdi tekrarlarını izliyoruz sevgili izleyenler. Bu Serhat Gökmen. Çok teknik bir pehlivan Serhat Gökmen. Yusuf Can Zeybek mücadelesi. Yaslaklardan, paçalardan bırakmadı. Oradan kurtuldu. İç kazıktan öyle bir yakaladı ki. Baldırdan girmiş. Evet. Baldırdan, iç kazıktan terse döndü. Terse döndü, evet. Ve o anda gösterdiği, işaret ettiği kişi kimdi? Bayram Ertan. Bayram Ertan'dı. Burada motivasyon konuşması. Son taktiği verdi ve kazandı. Bu da Mustafa Batu'nun galip geldiği an. Ali İhsan Batmaz kahroluyor sevgili izleyenler. Ali İhsan Batmaz çünkü hak etmemişti. Çünkü rakibine güneşi bindirdi. Çok acele etti. Yemeği yemedi. Çok acele etti. Evet. Acele etmeyecekti. Bu da İsmail Balaban'ın galip geldiği an. Sevgili izleyenler. Aynen öyle. Gerçekten yarı finalistlerimiz belli oldu. Şimdi sürpriz yarı finaller oldu. Yarı finalistlerimizi tekrarlayalım. Orhan Okulu, Mustafa Batu ve İsmail Balaban ve son olarak da Serhat Gökmen oluyor. Nabikli kendi sahasında diyelim rakibini yeniyor. Sevgili izleyenler, az sonra ağırlık gösterilecek. Teşekkür ediyoruz Mehmet Taşçı'ya. Ben teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir yayın oldu. Tam anlatacaktık. Yetişemedik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi sevgili izleyenler, ağırlık arttırması için şu anda bir hazırlık görüyorum ama tribünlerde de kimse kalmadı. Çünkü baş pehlivanların yarı finali az sonra kura çekilecek. 14 kez ağırlık ihalesi almış olan, 3 kez ağırlık altın kemerine sahip olan Selim İlkan Yönetim Kurulu Başkanımız, tarihi Kırkpınar'ın efsane ağası Sayın Seyfettin Selim Beyefendileri dar meydana davetini arz Evet. Şimdi sevgili izleyenler, ağırlık iadesi için hazırlıklar var. Biz de bu arada bir reklam arası verelim diyorum sevgili izleyenler. Burada herkes tribünleri boşalttı. Biz de gidip bir çayımızı alalım, bir nefes alalım. Ondan sonra tekrar burada olalım. Şimdi reklamlar. Bizden sakın ayrılmayın. Sayın Fahrettin Bacaner Beyefendi'yi, Sayın Selahattin Köprü Beyefendi'yi, Sayın Ali Dalış Beyefendi'yi, Sayın Abdülkadir Eryiğit Beyefendi'yi, Sayın Sadık Çakmak Beyefendi'yi, Sayın Cemalettin Kavataş Beyefendi'yi, Sayın Ümit Kadırhan Beyefendi'yi, Sayın Volkan Çetin Beyefendi'yi, Sayın Oktay Soner Beyefendi'yi, Sayın Günay Şahin Beyefendi'yi, Sayın Halit Aydoğdu Beyefendi'yi, Sayın Ertuğrul Halitçe Beyefendi'yi, Sayın Enver Şahin Beyefendi'yi, Sayın Selman Kök Beyefendi'yi, Sayın Hasan Emin Beyefendi'yi, Sayın Hamza Günay Beyefendi'yi ağır ihalesi için dar meydana davetini aldı. Gençler Otomobil Pehlivanı Onur Keskin, son çağrı. Yusuf İslam Taş, Yaşlı Büyükoğlu Pehlivanı Yusuf İslam Taş. Küçük orta küçük, küçük orta büyük, çok acele sahaya. Baş pehlivanların yarı final mücadeleleri saat 16.30'da el meydanında yerlerini alsınlar. Birlikte adaylarımızı el meydanına bekliyoruz. Destek boy, destek küçük boy pehlivanları yarı final. Çapatı Belediye Başkanı Sayın Mesut Hüner'in pehlivanı.
Özer Özgür Aslan. Amasya. Akhisar Güneşleri Güneş Arası. Yılmaz Eğitimcilik sahibi. Sulmaz Eğitimcilik sahibi. Hacı Serdar Sulman'ın pehlivanı. İsmail Gençer Manisa. Evet, yine Sayın Şahit Güneş. Yalova Altınova Belediye Başkanı Sayın Doktor Metin Oralı pehlivanı. Yalova Altınova. İstanbul Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut İnan'ın pehlivanı. Caner Aslan Çatalca. Desti Ordu Boy Yarıkı'na. Mikail Bile. Alaçam Bile Şahsı Gülgün Şahin adına güreşiyor. Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı. Bursa. İstanbul Çatalca Belediye Başkanı Mesut İnan pehlivanı. Oğulcan Yurdakul Çatalca. İstanbul Çatalca Belediye Başkanı Mesut İnan'ın pehlivanı. Emirhan Taş, İstanbul Çatalca. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'ın pehlivanı. Aynı zamanda Alıçam Güneş Ağası Sayın Turgut Şahin adına güreşiyor. Onur Keskin, Samsun Alaçam. Ekstra Büyük Boy yarı final. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sayın Genel Başkan Tayyip Büyük Akıl'ın pehlivanı. Bugün de burada Azimoto Abdullah Top adına güreşiyor. Yahya Eser Başdemir. Ordu. Bilal Taha Coşar. Gölcük Amir Müdürü Vedat Eren adına güreşiyor. Kocaeli Gölcük. Beytullah Uludağ. Yeni Yerliköy'ü adına güreşiyor. Zonguldak Alahlı. İstanbul Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut İnan'ın pehlivanı. Aynı zamanda Fortis Tarımları sahibi Süleyman Alkan adına güreşiyor. Yusuf İslam Taş. Sinop. Teşvik boy puanlama saatimiz gelmiştir. Küçük orada küçük, küçük orada büyük boy. Çok acele er meydana. Allahu Akbar. İllallah. Muhammeden Resulullah. Pehlivanlarımıza hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam versin. Yine doğal iadesi için İsrail'de şamanı Sayın Şahin Altıtaş Beyefendi yardımcımı davet ediyorum. İlk oyunda Berat Yiğit Yağız Efe Çelik maçının galibi Yeter hakemine gireriz. Lütfen dikkat. Ağaç altı pehlivanları cepten girmeye gelerek lütfen kurallarınızı çekiniz. Ağaç altı galipleri cepten girmeye gelerek lütfen kurallarınızı çekiniz. Evet, küçük orta pehlivanları çok acele her meydanda geliniz. Küçük orta pehlivanları
geçti. Küçük orta küçük boy çok acele her meydana yerinizi alınız. Evet, Tazgır arkadaşlarımız bir mola veriyoruz. Evet, kıymetli misafirlerimiz, ağırlık ihalemize başlayacağız. Ancak başlamadan önce CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş'teki ana sponsorumuz, CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Savran Beyefendi'yi Ve yine tarihi Kırkpınar adına altın harflerle yazılan efsane ağların ağası Kırkpınar ağası Seyfettin Silivri her meydana alkışlarınızla dağıtmaz olur. Evet, kıymetli misafirlerimiz, şimdi kıymetli Kırkpınar ağalık burada 14 kez tarihi Kırkpınar'ın ağalık ihalesini aldılar. Atasporumuz güneşe çok büyük emekleri var, çok büyük destekleri var. Şimdi yine Aslanesi'ne bu topraklarız. Karadeniz'in öz evladı. Şimdi kıymetli ağam bir iki kelam arz ederiz kendisinden uygun görürse. Beyler, Volkan. Bir tane maç kaldı. Tamam mı? Kimse Kırkpınar'ın aynısı burada olduğundan söylüyor. Başkan bir arkadaşımla da kuruluş alt kapıya çıkmışlar. Bunların da tebrik ediyorum. Özelliklerinden dolayı. Burada da tabii ki ağırlık ediyor. Bu kardeşlerimiz inanıyorum. Buraya katılan partilerine saygılar sevgiler sunuyoruz. Bizler de Sayın Kırkpınar ağamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş'teki ana sponsorumuz CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Savran Beyefendi'ye mikrofon arz ediyoruz. Şimdi bu güzel günlerin hep beraberinde öncelikle Federasyon Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ligimizi ordumuza da kavuşturduğu için. Sizler de burada şahitsiniz. Kırkpınar tabii ki güreş güreşi oluyordu. Çok değerli bir güreş. Bağımlı biraz önce söyledi. Çok değerli bir güreş oluyor. Başkanımız geleneğimizi geleceğe taşımaya gidiyor. Bizler de burada onlara güreşlerin büyük yükü belediyelerde, belediye başkanlarımızdan, onları da Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Tabii ağırlık vermekle oluyor. Ben 3 yıl üst üste en iyi güreş ağırlığı da yaptım. 3 yıl sonra yine çevrede güreş düşlerim de var. Arkadaşlar, sevgili ağlarım, aynı meyhanelerden izlemiştik. Sevgili İbrahim hala ağlarımızın arasında. Bu dualı çaylara, bin verene Allah-u Teala bin veriyor. Biz işimizde, gücümüzde, biz bunları gördük. Biz bu dualı çayırlarda iş adamı olmuşken, iş adamı statüyle büyümüşken, bundan sonra daha büyük yerlere Allah bizi getirdi, nasip etti. Her birimize aynı duygularla, aynı şeyleri Allah-u Teala nasip etsin istiyorum. Gönlünüzden kupaları emin olun, bir verirsiniz, bir alacaksınız. Burada tüm seyircilerimize güreş tadında güreştiriyorum. Teşekkürler. Evet, Aybaşlı Belediye Başkanımız kıymetli Kırkpınar ağamıza hediye takdim ediyor. Saygıdeğer misafirler, küçük orta küçük boy güreşlerinde yarı final. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner adına güreş yapıyor. Bugün burada ünlü iş adamı Eyüp Duran adına güreş yapıyor. İstanbul Çatalca. Sinan Yıldız çok aceler meydanına. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Bugün burada Şunzeli Balıkesir bayisi Sayın Veysel Akyol adına güreş yapıyor. Kutluhan Avşar, Mersin. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor.
Mustafa Büyükköy yarı final. Ankara Büyükşehir Belediyesi Askı Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada Antalya Vali Müşaviri Sayın Mustafa Akçocuk adına güreş yapıyor. İbrahim Şamil Özak, Manisa Buzuldu. Kısa ama. Kaan Üzerleri Değerli güreş severler, ortak yayında Ordulu Mustafa Büyük Er Meydanı'ndayız. Hemen yanımızda çok değerli 2 tane konuğum var. Hemen CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin sponsoru Tarık Sarvan Beyefendi'ye sormak istiyorum. Ayvaslı'dayız, Perşembe Yaylası'ndayız. Nasıl buldunuz güreşlerimizi? Şimdi lig güreşleri biliyorsunuz kıran kırana geçiyor. Geçenlerde Şahin Bey'de yapmıştık, Antep'imizde yapmıştık. Yani güreşlerimiz genelde Kırkpınar'da, Ege Akdeniz bölgesinde, tabii ki Çoğu Anadolu'da oluyor ama kıran kıran güreşler daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde oluyordu. Şimdi Karadeniz'de de Ayvaslı güreşlerimiz vardı ama şu anda Ayvaslı güreşlerimiz de lige kavuştu. Ben burada önce federasyon başkanımıza, federasyona, bu güreşe emeği geçen herkese, ligi kurmalarından dolayı, bu fikir sahibi olmalarından dolayı, fikir babalarına çok çok teşekkür ediyorum. Geleneği, her zaman söylediğim bir kelime, geleneğimizi geleceğe taşırken bu hayırlı yolda giden sevgili başkanıma ve tüm buradaki ekip arkadaşlarının devamlı yanında olacağımızı bildirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen diğer yanımda ağaların ağası, Kırkpınar'ın efsane ağası Seyfettin Selim ağam var. Evet sevgili ağam, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. ayağındayız. Neler söylemek istersin? Geri dönüşler nasıl oldu sana? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tarık'la biz hem Adapazarı'ndan, Kaynar'dan, Trabzon'dan hemşeriyiz. Evet. Aynı yerliyiz, aynı kasabalıyız. Yani gerek Tarık'ın, CV Enerji'nin, gerek federasyon başkanının aslan gibi duruşu, federasyon başkanının bu işi getirdi. Bu çok zor bir işti. Biz bunu daha önce şu andaki Spor Bakanı Osman Aşbak'la yapmak istedik, yapamadık. O zaman önemliydi bu iş bize. Şimdi bak burada bugün gran güreş oldu. Ben 15 sene önce buraya gelmiştim yine güreşlere. İlk provası olduğu zaman. Burada Haloğlu Teyzeoğlu güreşi oluyordu. Kimin baş pehlivan olacağı belliydi. Bak bugün burada hiçbir pehlivan birine bırakmıyor. 10 numara güreş oluyor. Bak bu güreş Manavgat'ta oldu. Kocaeli'de oldu. Antep'te oldu. Bugün burada oldu. Bundan sonra daha da iyi olacak. Bu güreşleri biz çok da fazla artırmayacağız. Yani en fazla 8-10 tane yapacağız ki bu pehlivanların gücü buna dayanmaz. Yani diğer güreşe benzemiyor. Bu her biri bir Kırkpınar güreş. Bunu yapmamız lazım. Belki ikinci bir lig daha kurulacak. Yani bunun altına bir lig daha kurulabilir ama bu ligi 10 güreşten fazla kaldırmaz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir projeydi. Bugün faaliyete geçti. Bak bir de orada olabilir. Antalya'da var. Nedir o? Manisa'da var. Bursa'da var. Evet. Bir de Sakarya'da bunu yaptırmak istiyorum ben kendi memleketimde. Evet. O zaman 10 tane. Bir de Elmalı'yı da buraya katacağız. Çünkü artık Elmalı Dümen bundan başka güreş olmaz. Yani burada pehlivan ne yaptığını biliyor bak. Ölümüne güreşiyorlar. Benim istediğim buydu. Bak bugün ben diyor mu pehlivanlar aslan gibi güreşin. Daha demiyorum. Kimi yeneceği belli değil. Değil. Bak gördün mü neler oluyor. Neler oluyor burada yani. Gran güreş oluyor. Bunu inşallah devam ettireceğiz. Ben Tarık kardeşime de zaten bu iş içinden gelmiş. Bu iş içinden gelmeyen adam, güreşi sevmeyen adam buraya yatırım yapmaz. Yani bunun tarihe bir getirisi olduğunu ben sanmıyorum. Bana olmadığı gibi ama bu işin içinden gelen bir kardeşim. Ben tebrik ediyorum. Bak bugün de katkı yaptı. Biz de yapacağız. Biz pehlivanların ben aslan gibi güreşen pehlivanlarındayız. Burada da kimse diyemez ki pehlivan aslan gibi güreşemez. Yiğitçe güreşiyorlar ama güreşmek zorundalar. Yani burada ilk 32 giremezse seneye giremeyecek. Burada puan almazsa seneye 40'lar gelemeyecek. Onun için bundan sonra da bir güreşte böyle olacak. Bak Yusuf Can Zeybek Ali'yi yendi. Yusuf Can Zeybek'e Serhat Gökmen yendi. Yani görebiliyor musun yani? Böyle bir güreş. İnşallah böyle devam eder. Teşekkür ediyorum. Evet biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Evet değerli güreş severler. Röportajımızı burada noktalıyoruz ama bir saniye tekrar Ağam çok güzel bir şey söyledi. Buradan da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımıza da selamlarımız olsun. Evet. Ağam Sakarya Ligi Sakarya'da da istiyoruz dedi. İnşallah ağamın kalbinden geçen olur. Bizler de hep beraber ağamla beraber ağamın önderliğinde hep beraber Sakarya'mıza da bu güreşleri ligi inşallah kavuşturacağız. Evet. Ağam o zaman İkimiz de komşu köylüyüz.
Evet, o zaman buradan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye bir atıfta bulunalım o zaman. Ekrem Yüce zaten yapar bu işi. Yani. Gönüllü zaten. O da seviyor. O da güreş seven, biz yanındayız, yaparız. Evet. Katkı sağlarız yani. Evet, o zaman buradan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye hem Tarık Sarvan ağam hem de Seyfettin Selim ağam Yağlı Güreş Ligi'ne, CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ne Sakarya'nın da dahil olmasını istiyorlar. Bu cümleden yola çıkarak konuklarıma teşekkür ediyorum ve söyleyeceğim. Peki ağam, buyur. Sakarya'da ben güreş ağırlığı yaptım. Sakarya'da 20 seneden beri güreş olduğu yok. Nokta. Evet. Yani Antalya'da güreş oluyordu, Kumlu'da oluyordu. Sakarya'da bir güreş yapacağız inşallah. Teşekkür ederim. İnşallah, biz teşekkür ediyoruz ve hemen konuklarıma teşekkür edip sözü spiker arkadaşlarıma bırakıyorum. Evet sevgili izleyenler, CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Sarvan ve Tarık Kırkpınar'ın efsane ağası 4 kemerli güreş ağası Seyfettin Selim'in açıklamalarını izlediniz. Az önce röportaj yaptılar. Saat 4.30'da kurallar çekilecek. Alt boyların şu anda ağırlık iadesi de yapılıyor. Arif Aydoğdu beyefendiye soruyoruz. Aydoğdu otomatik sahibi. Arif Aydoğdu. Evet Arif Bey. Görüyorsunuz seyirciler tıklım tıklım doldurmuş durumda. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabı şu anda anlık puan durumunu paylaştı bizde sevgili anlık puan durumunu hemen sizlere söyleyeceğim. Mustafa Özcan Türkiye Yağlı Güreşleri internet Facebook adresi. Şu anda anlık olarak 45 puanla Ali Orhan Okulu. Burada yenilse bile 45 puan sahibi olacak sevgili izleyenler. Yeni gelen Osman Kan'ın 12 puanı var. Yunus Emre Yaman'ın 11 puanı var. Enes Doğan'ın 8 puanı var. Ve Bekir Eryücet'in 6 puanı var. Bunu da belirtmek isterim. Baş altından başa çıktı. Onlar da puanlamada sıraya girdi. Yani şu anda son 32'nin dışında kalan pehlivanlar, iyi pehlivanlar da var. Faruk Akkoyun, Furkan Durmuş Altın, Hasan Cengiz, Yıldır'a yakın, Ali Rıza Kaya, Yalçın Öncül. Yani şu anda son 32'nin dışındalar, 24'ün dışındalar. Duran Balaban, Mustafa Arslan, Ünal Karaman, bunlar şu anda anlık puan durumunu sizlere okuyorum sevgili izleyenler. İzmir Buruncuk'tan bir mesaj geldi şimdi. Nuri Dağcan arkadaşlarıyla beraber 20-25 kişi bizi izliyorlarmış. Onlara da selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Halil Nuri Dağcan, Burhan Dinç, Halil Erdal, Mustafa Köseoğlu, Erol Varol, Kazım Muslu bizleri izliyorlarmış. Sevgilerimizi, saygılarımızı İzmir Menemen Buruncuk'a gönderiyoruz abi. Aynen. Selam olsun bizden de. Nuri Dağcan da güreş meraklısı bir arkadaşımız. Evet. Güreş aşığı. Hiçbir güreşi kaçırmaz. Yakınlardaki güreşe işi el verdiğince gider. Ve
Şimdi sevgili izleyenler, bir telefon bağlantısı yapıp ondan sonra reklama gitmeyi planlıyorum. Öncelikle bu çeyrek finalin bir yorumlarını alalım. Sabri ustamız müsaitse. Evet, Sabri Geçer, İzmitli Sabri şu anda telefonun diğer ucunda. Sabri Geçer, çeyrek finali yorumlar mısın? Sürprizler oldu. Şu anda ekranlarda geliyor. İsmail Balaban yendi. Yarı finalist oldu. Orhan Okulu. Ondan sonra Mustafa Batu. Hepsini sonuna kadar izledim. Hepsini sonuna kadar izledim. Baş pehlivan maalesef sürpriz oldu. Tabii Serhat Gökmen'le iyi bir pehlivan. Demek ki baş pehlivan yaptığı, bugüne kadar yaptığı müsabakalarda iyice yorulmuş demek ki, yorgunmuş. Ali Gürbüz'ü çıkarttı, kolay değil yani. Kolay değil tabii yani, enerjide bitmeyecek sonuçta. Bayram Ertan önümüzde çok son bir motivasyon konuşması, aynı zamanda bir taktik verdi. Taktiği benim düşüncemle aynı onun gibi güreş. Sen ona bir sürprizle Mustafa Batu'yla Ali İhsan Batmaz arasında. Batmaz'ın güreşte Ali İhsan'ın çok üstün olmasına rağmen puanlamada Mustafa Batu avlaması oldu. Yani gerçekten güzel güreşler oluyor. Bu lig güreşlerinin tamamı her biri bir kırkpınar oluyor. İlgiyle vatandaşımız izliyor. Sen de söylediğin gibi yani gençlerimiz, Türk gençliği yağlı güreşi tanıması lazım. Tanısınlar, görsünler. Yağlı güreş geleceğini yaşıyor. İleriki tarihlerde yağlı güreş muhakkak çok daha güzel yerlere gelecek. Daha önümüzde işte Bursa var, Balıkesir var, Manisa var, lig güreşleri. Ben de bunlara hepsine inşallah izlemeye gideceğim. Ordu Aybastı uzak geldiği için gidemedik ama diğer bunlara gideceğim inşallah. Aklım orada kaldı diyorsun yani. Gerçekten güzel güreşler oluyor. Son derece mükemmel. Hepsi birbirinden güzel. Yani her biri bir kırkpınar. Her biri bir Türkiye şampiyonası. Evet, Allah gerçekten. kolaylık versin. Pehlivanlarımıza Allah derman versin. Biz de ilgiyle izliyoruz. Sizlere de Allah kolaylık versin. Rumeli TV'yi izleyin. Rumeli TV en güzel yorumları yapıyor. Sağ olun, var olun. Final için baş pehlivanlık için favorin var mı? Sabri abi. Ya favori Orhan Okulu her zamanki favori yani, ama Kırkpınar öyle tek favori Orhan Okulu gözüküyordu. Sonuçta yeşil gibi bir tecrübe Orhan Okulu yendi. Favori gene Orhan Okulu ama hiç belli olmaz. Gençlerin ne yapacağı belli olmaz. Şimdi orada Mustafa Batu, Serhat Gökmen, dördüncü adam kimdi? İsmail Balaban. İsmail Balaban. Orhan Okulu tabii favori gibi gözüküyor. Ama ne olacağı hiç belli olmaz. Her biri birbirinden yiğit. Allah derman versin, Allah kolaylık versin. Bizlere güzel güreşimizi yapıyorlar. Şu anda dahi yani gözüm televizyonda sana o şekilde konuşuyorum yani. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ediyorum Sabri amca. Yayınımıza katıldın. İnşallah belki yarı final mücadelesinden sonra da yine bir telefon bağlantısı yaparız seninle. Oradaki kahvedeki herkese de selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Aleykümselam, şu anda izliyoruz işte. Hakemleri 3 tane hakem sırayla arka arkaya kahveden izliyoruz. Allah kolaylık versin. Allah derman versin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Selamlar, saygılar. Evet, yayın konuğumuz İzmitli Sabri, namı değer Sabri Geçer'di. Şu anda alt boylardan bir pehlivan parendelerini gösterdi. Biz de şimdi ufak bir reklam arası verelim diyoruz. Hazırlıklar yapılmadı daha. Yaklaşık 4.30 gibi Mustafa kardeşim İstanbul'dan ulaşmış bizlere. Selamlar abi, güzel yayınlar olsun. Ameliyat olmuş dizinden. Geçmiş olsun diyorum. Evinde takip ediyormuş televizyondan bizi. Selamlarımızı, saygılarımızı İstanbul'a gönderiyoruz.
mayo, ayakkabı, hatta ayakkabı imalatı bile yaptı, güreş ayakkabısı. Gerçekten girişimci bir arkadaşımız. Mustafa'ya da selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, sevgili izleyenler, ufak bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kura çekimi ve yarı finalde ekranlarınızda olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Şimdi reklamlar. Cazgır yok mu şeyde? Evet. Biletlerde cazgır yok mu? İlyas Karayel. Evet Sayın abi. Söylemesem içimde benim tırmalar durur. Bunu söyleyelim. Fahrettin Kaşalar oradan dedi ki herkes söylediği rakamın en az %10'unu versin. Sen de 650 bin yerlerini %10'unu belediyemizde bağışlayarak yarışmada çektiler. Yeni yarışmacı kardeşlerim hayırlı olsun. Evet. Kıymetli ağamız Sayın İlyas Karayel Beyefendi %10 dedi. 652 binin %10'u 65.200 TL bağışla yapmak çekildiğini beyan ettiler. Evet hocam. Ben Volkan Çetin. Ben 50.000 TL'de başkanım için maaş yapıyorum. Toplamda 100.000 TL ve basketleriyle maaş yapıyorum. Kalanlara adaylarımıza da başarılar diliyorum. Ayrıca Büyük Orta ve Başaltı pehlivanları çok aceler meydanına. Evet, AYDF Başkanımız Sayın Ali Dalış. Evet, Sayın. Değerli kadro, bu güreşi tertip eden federasyon başkanıma, sponsorlarına çok teşekkür ediyorum. Ben de 100 bin lira benim inşaatı benim için bu adına 100 bin lira belediyemize veriyorum. Altta çekiliyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Evet, biz de Sayın Ali Dalış Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Köklüoğulları Orman Ürünleri sahibi Sayın Selahattin Köklü Beyefendi'ye soruyoruz. 1.060.000 TL'de Sayın Selahattin Köklü Beyefendi'den. Evet, Günay Şahin Beyefendi'ye soruyoruz. Yok ben sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz. Evet, Elin Petroller sahibi Sayın Hasan Evil. Evet Hasan. Evet, 52.000 TL tedarüde bulunup çekildiğini beyan etti. Sayın Federasyon Başkanıma, emeği geçenlere, belediye başkanlarıma, seyircilere iyi seyirler diliyorum. Hepinize en kalbi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra da elimizi cebimize atmadan yerel yöneticiler eğer bizlerden destek isterlerse ben hep bunu bekledim. Murat abi görüyorsun değil mi? Biz yıllardır bunu yaptık, sen şahitsin. Senin yanında yetiştik. Olması için.
düşerse sorumluluğu da almaya, maddi manevi destek vermeye hazırız. 100 bin lira bağışlıyor. Hayırlı olsun. Arkadaşlara başarılar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Ümit Kadırgan. Dernek Başkanı Ümit Kadırgan olarak 50 bin lira bağışta bulunuyorum. Size çekiliyorum. Burada emeğe geçen Aybastı Belediye Başkanımıza, ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İsmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanlarımız devam ediyor. Evet, çekildiğini beyan ettiler. Evet, Sayın Sadık Çakmak. Evet, Sadık Çakmak Beyefendi de 50 bin TL temerrüde bulunup çekildiğini beyan ettiler. Evet, Sayın Fahrettin Kacamer'deyiz. Sayın Değer Tanıklar, ben bu doğanlı topraklarda direkt satarak büyüyorum. Eskiden bu güneşlerimiz paralıydı. Biz de devlet memuruyduk. O insanlarımızı bu güneşi seyretmeleri için ücret aldık. Bir de diyorlar ya, maşallah, subhanallah. Bugün dünyada edilmeden seyircisi daha fazla olan güneş kalitesiyle de oraya ulaştığımızı düşünüyorum. Belediye Başkanı, bir genel sekreter yardımcısı bize talimat verdiler. Ağ olmazsa size ağ olarak gelmek istiyoruz dediler. Ben bu görevi getirmek için buraya oturmuştum. Burada ağlarımız var. Ben sizlere 50 bin lira katkı sağlayarak ağımızdan çekiliyorum. İyi seyirler diyorum. Özellikle CV Enerji'ye gerçekten Aybastığımızı tarihi Perşembe yanını tanıtım için kendilerine teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler diyor. Saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Fahrettin Kocaman Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Ender Şahin Beyefendi 1 milyon 100 bin TL'de Sayın Ender Şahin'de. Evet, Sayın Şahin Altunbaş Beyefendi'ye soruyoruz. Aybastı Büyükşehir Belediyesi Evet, 150 bin TL'de teferruda bulunup çekildiklerini beyan ettiler. Küçük orta küçük ve küçük orta büyük boyda puanlama saati gelmiştir. Evet. Murat Allah'ım çok acele meydanda. 2 A adayımız kaldı hemen. Evet, Selahattin abi, Selahattin Köprü. Tüm seyircilerimize, dünyadan gelen seyircilerimize herkese hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Burada yaka mikrofonu yok. Yok, burada yaka mikrofonu yok. Böyle bir şenlik olmadı, böyle bir güreş olmadı. Ama Büyükbaş Başkanımız dediği gibi burada ağırlayan yeri, Kocan yerleşinde ben ağırlık aldım bir gün oldu. Burada ağırlık var. Herkes piyasalar geziyor. Daha sonra ağırlık, herkes bana oynatır. Satına göre uyuyor. Yani böyle bir şey yok. Sayın Başkanım. Hani burada şey ya. Biz burada parayı veriyorsa adamın burada 7 yıl. Ben 6 yıl Kocan yerle alsın. Güneş alsın. 6 yıldır bir yardım ediyor başkanım. Her sene başkanım olduğu sürece ben buraya yardım ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bak, Çiğ coşturan seyircidir. Pehlivanı coşturan, oyuncu coşturan seyircidir. Hani bir eksikliği yapmıyor. Ben de 100 bin lira bağış yapıyorum. Arkadaşa hayırlı olsun diyorum. Evet, Selahattin Köprü Beyefendi de 100 bin TL teferruda bulunup çekildiğini beyan ettiler. Evet, Ender Bey. Şimdi 1 milyon 100 bin TL değil. Evet. Şimdi evet Ender Şahin Bey der ki biz 1 milyon 100 bin TL dedik ama burada bir de konuşmanın hakkı var. 1 milyon 160 bin TL
güreşlerinde yarım final. Kocaeli Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman adına güreş yapıyor. Muhammed Emin, Kocaeli Kartepe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zoran adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Denizli Beyaç güreş ağlarımızın Pamukkale barandalarının sahibi Sayın Nadir Yadık adına güreş yapıyor. Murat Aldan, Denizli Beyaç. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Ezen adına güreş yapıyor. 662. Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşleri Küçükorta Büyükköy birincisi Rıza Durmuş Antalya Elmalı. Başaltı pehlivanları çok aceler meydanına. Seçkin Duman çok aceler meydanına. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan adına güreş yapıyor. Serik güreşleri ağası Veli Demir otomotivlerin sahibi Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Atahan Eser Antalya. Yarı final müsabakasını Çankırı bölgesi hakemlerimizden İsmail Yılmaz ve beraberlerinde Sakarya bölgesi hakemlerimizden Savaş'tan yönetecekleri arz olunur. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, Başaltı pehlivanı Seçkin Duman çok acele ermeyinler. Son bir cümle 2017 yılında Allah'a geçemeyen Ahmet Cevdet Kaç abimiz buranın güreş ağasıydı. Trafik kazası yaptı. Gelemedi. Ahmet abi gibi birisinin eline Sevgili izleyenler, Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'nda yarı finalistler belli oldu. Az önce A da belli oldu sevgili izleyenler. Mevcut ağamız Sayın İlyas ağamız ve Selahattin Köprü Beyefendi bir selamlama turu yapamadık. Buyurun. 1.160.000 TL bedel ile yeni A belli oldu. Sevgili izleyenler, Enerji patronu aynı zamanda CV Enerji ana sponsorumuz Sayın Tarık Sağlam. Az önce bir tane abimiz 60 yıldır bu renklerinde bu anlamda giyinmesini bilenene giysi yakışır, onlara bakmaya gözler kamaşır. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşici kurucu müdürü. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkişe. Ve yine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hilmi Türk kardeşleri şöyle kocaman alkışlar. Çok yakışır. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz, başaltı boyu yarı final müsabakaları. başaltı yarı finali salınıyor sevgili izleyenler. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözer adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Mırgıt'ta faaliyet gösteren ünlü iş adamı Deskapan Diş Hekimi Okan Gürses adına güreş yapıyor. Şarfan Elvan Tokat. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Sanat Akademisi sahibi Sayın Murat Doncuk adına güreş yapıyor. Emirhan Ergin, Balıkesir Bigadiç İskele. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Çanakkale Çardak Güreşleri geçmiş veren efsanesi iş adamı Sayın Başaltı yarı finali ekranlarınızda sevgili izleyenler. Seçkin Duman. Şüphesiz favorisi bu boyun. Başkanımız Sayın Avukat Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Saral Grup Duru Donat'ın sahibi iş adamı
Sayın Muharrem Saral adına güreş yapıyor. 662. Tarihi Kırklar Büyük Orta Şampiyonu. Hüseyin Çoğuzoğlu. Kocaeli Gölcük Hameliye. Evet, Büyük Ortada birinci oldu bu sene. Başaltına çıktı ve ilk lig mücadelesinde yarı finalde. Belki de burada da şampiyon olacak ve bir anda baş pehlivan olabilir sevgili izleyenler. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin başaltı boyunda toplamda ilk ikiye giren pehlivanlar baş pehlivan olacaklar. Bunların da bilgisini verelim. Evet. Allah derman versin diyoruz başaltı pehlivanlarına. Kurallarınızı çekmek üzere her bölümdeki yanımızda yalnız baş pehlivanlar. Evet, yeni A 1 milyon 160 bin tek lirasıyla ağlar seçildi. 60 liranın plakası Tokatlı mı? Tokatlı demek ki. Görüyorsunuz Tokatlı geliyor. Ordunun güneşinde ağlıyor. Ordunun güneşine fayda sağlıyor. Sevgili izleyenler, diyoruz ya, dünyada sponsorluğu. Şimdi bir röportajımız var. Değerli güreş severler, yine yanımızda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş var. Tabii ki CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin mimarı, kurucusu. Evet Sayın Başkanım, öncelikle Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'ndayız. Ordulu Mustafa Büker Meydanı'ndayız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Dünden beri hakikaten büyük bir heyecan fırtınası var. Aslında her yıl bu seyirci coşkusu burada yaşanıyormuş. Bunu bize daha önce de ifade etmişlerdi ama bütün dünden beri, dün akşamdan beri sokakta yürürken bütün insanların gelip sevgiyle, büyük bir muhabbetle bize biz başka bir şey izliyoruz, başka bir şey yaşıyoruz dediler. Aynen. Bunu da sizler de herhalde görmüşsünüzdür. Gerçekten, hakikaten muazzam bir ortam var. Bu muazzam ortamı burada bizim gerçekten aslanlarımız, yiğitlerimiz bu er meydanında bunu taşlandırdılar. Türkiye'nin dört bir yanından, Türkiye'nin bütün büyük pehlivanları, her boyda en iyi pehlivanları buraya geldiler. Ve burada muazzam bir şölen yaşattılar. Ben bütün pehlivanlarımıza gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Hepimize büyük bir keyif yaşattılar. Büyük bir onur yaşattılar. Bu güzellik, bu onur hep böyle devam edecek. Evet Sayın Türk Yağlı Güreşi çok daha ileri gidecek diye temenni ediyorum. Evet Sayın Başkanım, tabii artık Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş Ligi'nin, CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 4. ayağıydı. Siz bu 4 ayak artık yavaş yavaş geride kalıyor. O 4 ayakla ilgili bir düşünceniz mutlaka artık oluşmuştur. Önümüzdeki yıllarda yapacağınız projelerle ilgili de bazı şeyleri gelişmiştir. Onunla ilgili de neler söylemek istersiniz? Şimdi başlangıçta bizim Yağlı Güreş Ligi'nin sayısını belki 10 güreş, 11 güreş, 12 güreş gibi yapabiliriz diye düşünüyorduk ama yaptığımız değerlendirmelerle bu şu andaki haliyle sonuçlanmıştı. Fakat aslında şu andaki sayısının normal olduğunu biz gördük. Çünkü çok zorlu güreşler oluyor. Bunun öyle kolay kolay şey olamayacağını gördük. Daha bu sayının hakikaten çok dikkatli planlanması lazım. Çünkü çok yıpratıcı güreşler oluyor, görüyorsunuz. Çok zor güreşler oluyor. Seneye bütün sporcularımızı da yanımıza alıp
bu planlamayı yaparken iyi bir şekilde planlama yap. Bu bir başlangıçtı. Açık ol. Bu kuruluştu. Yani bir çok seslilik ortaya koyacağız diyorsunuz. Yok. Buna göre Kararı tabii ki biz vereceğiz. Bakın. Siz vereceksiniz. Bunu baştan söyleyeyim de kararı tabii ki federasyon verecek. Ama bütün paydaşlarımızı dinleyeceğiz. Bütün paydaşlarımızı, pehlivanlarımız da dahil olmak üzere dinleyeceğiz. Hepsinin görüşlerini alacağız. Ve olması gereken noktaları belirleyeceğiz. Ve yine bu yağlı güreş liginin en doğru şekilde nasıl yürüyeceğini hep beraber devam edeceğiz. Ben açık konuşayım. Belki Sivenergi Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin içinde en yumuşak karnı burası gibi görülüyordu. Aybastı gibi görülüyordu. Bana söylenen şuydu. Birçok sporcumuzun da söylediği, birçok güreş severin de söylediği. Başkanım keşke şu Aybastı olmasaydı çok güzel olacaktı falan şeklinde ama dünden bari bana söyledikleri şey şu. İyi ki burayı seçmişsiniz dediler. İyi ki burası var. Yani gerçekten çok doğru bir seçim yapılmış. Bence bu seneki şu organizasyon kendisi açısından gelecekle ilgili bir şey olmuş oldu. Evet. Açık bir şekilde garantör olmuş oldu. Evet. Sayın Başkanım, bir de şunu sormak istiyorum size. Seyfettin Selim Ağam'la röportaj yaparken Sakarya'da da bir güreş yapıp lige dahil edilmesini istiyorum. O arzu var dedi, içimde dedi. İnşallah bakacağız, değerlendireceğiz. Bana da hep söylüyor. Evet. Ben şöyle söylüyorum. Biraz daha niteliğini yükseltmemiz gerekiyor. Yani şimdi bu sene kuruluş yılı olduğu için tabii burada yolluk maliyetleri biraz yüksek. Neden yüksek? Çünkü bütün sporcularımıza biliyorsunuz yolluk ödüyoruz. Böyle olunca bazı da özellikle baş pehlivanların, özellikle yıldız baş pehlivanların yolluk miktarı biraz düşük kalabiliyor. Bunlara da dikkat alın. Ama esas itibariyle bizim gelecekteki şöyle söyleyeyim size, gelecekle ilgili olarak bu ödül miktarımızı da yükseltip nasıl yapacağız, en doğruyu nasıl yapacağız tartışacağız. Bunları yaptıktan sonra ama tabii öncelik şunu ifade ediyorum. Öncelik bize ilk inananlarda. Bize ilk güvenenlerde. Ben baştan beri bunu söylüyorum. Bizimle ilk yola çıkanlar öncelikli. Ama ondan sonra tabii ki bakacağız. Müracaatların içinde en iyi noktaya kimler gelmiş, ne yapıyoruz, ne yapmışız bunlara bakacağız. Bunlar bakıldıktan sonra da değerlendirmemizi olması gerektiği gibi yapacağız inşallah. Değil mi? Evet başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Baş pehlivanlarımızın Sizlere de yayınınız için, başarılı yayınınız için teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzellik hep böyle devam eder. Ve burada binlerce insan, bak arkada görüyorsun. Evet. Kapalı yerin arkasında da insanlar oradan görmeye ve izlemeye çalışıyor. Hani İnönü'de, eski İnönü stadının şimdiki Vodafone'un bir Beleştepe'si vardı ya. Evet. Oradan bakın kenardan insanlar izlemeye çalışıyor. Şu dağların üzerinden izlemeye çalışıyor. Çok inanılmaz bir atmosfer. Sizler de gerçekten pek çok kanal olarak federasyonumuzun da desteğiyle bütün Türkiye'ye bunu izlettiriyorsunuz. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, ben de yayıncı kuruluş arkadaşlarım adına federasyon başkanımız olarak bize bu fedakarca yaklaşımınızdan, bu özverili bize davranışınızdan dolayı da ben bütün kanallardaki şu andaki yaptığımız ortak yayında arkadaşlarım adına size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size iyi çalışmalar, tüm izleyenlerimize de iyi seyirler diliyorum. Sporcularımıza da sakatlıksız başarılı sonuçlar temenni ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'in bu değerli açıklamalarından dolayı. Evet, sözü tekrar spiker arkadaşlarımıza bırakıyorum.
Evet sevgili izleyenler, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş'in açıklamalarını izlediniz. Biz de yayınladık. Şu anda alt boylarda yarı finaller devam ediyor. Ve kurallar çekildi. İsmail Balaban Mustafa Batu'yla, Serhat Gökmen de Orhan Okulu'yla eşleşti. Bakalım finale kim adını yazdıracak? İsmail Balaban Mustafa Batu eşleşmesi aynı kulübün diyecek bir şey kalmadı. İki pehlivanı birbirine düştü ama olsun. Evet. Burada herkes herkese terinin son damlasına kadar güreş yapıyor. Bakalım bu arkadaşlar bir hamle yaptı. Yarı final çekti Mustafa Batu. Ali Samatmaz'ın karşısında. Büyük ortada ikizlerden birisi şu anda yarı final yapıyor. Rıza Durmuş. Sevgili izleyenler, gerçekten desteden minikten desteye, desteden büyük ortaya, büyük ortadan başa kadar. Evet. Baştan başa çatır çatır güreş yapılıyor bu meydanda. Türk'ün mertliğini, Türk'ün dürüstlüğünü, evet, Türk'ün yiğitliğini bu sporda dünyaya gösteriyoruz sevgili izleyenler ama hangi nebzede yapıyoruz bu işi? Ne kadar yapabiliyoruz? Şimdilik belki çok az ama evet, ben inanıyorum 4-5 sene içerisinde dünya bu sporu izleyecek. İnşallah. Ben de size şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Tekrar evet, çocuklarınıza, torunlarınıza bilgisayar başından, telefon oyunlarından kaldırın. Bugün Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Bursa ayağı var deyin 2 hafta sonra. 5. ayağını. O Bursa ayağını oturtturun. En azından final gününü izletin. Evet. Eğer benim kanalımdan izletirseniz ben o çocuğu bu güreşi izletmeye ikna ederim diye düşünüyorum. İnşallah. Bunu da sizlerden rica ediyorum. Çocuklarınıza, torunlarınıza bu güzel sporu atalarının yüzyıllardır yaptığı görüyorsunuz. Şu güzelliğe bakar mısınız sevgili izleyenler? Evet. O arkada gördüğünüz mavi brandalar ev değil. Onlar arabaların önüne yapılan çadırlar. Evet. Arabası gölgede kalsın diye, kendi çoluğu çocuğu orada otursun diye yapılan araba üstü çadırlar. 2 drone şu anda havada uçuyor. Bakın daha yakın bir görüntü geldi bizlere. Dağlar, taşlar, araba sevgili izleyenler. Burada abartmıyorum. Abartmadan söylüyorum. 20.000 kişi var. Vardır.
Fazlası vardır, eksiği yoktur. Tabii saymadık bunu ama Çarşıda kalabalık ya. yani dışarıda bir panayır alanı var şu sağ tarafta gördüğünüz sevgili izleyenler. Oradan yukarı doğru gidiyor. O çamların içerisi falan panayır alanı. Ve orada binlerce insan var ve orada alışveriş yapıyorlar. Hediyelik eşyalar var. Her türlü güzel mallarını getirmişler orada. Teşhir ediyorlar ticaret yapan arkadaşlarımız. Bak görüyorsunuz arkada et evleri var. Orada et yiyorlar. Drone'umuzu döndürdük. Bak Türk bayrağını. Karavanla gelen var, karavanla. Karavanınla gelip burada bu güreşleri takip etmeye gelen insanlar var. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. ayağı. Orada Aybastı böyle güreş görmedi. Görmedi. 915 senedir böyle güreş görmedi sevgili izleyenler. Yani şu güzelliğe bakar mısınız? Şu çamlar yeni dikilmiş. En az 7-8 senelik. Harikası ya. Türk bayrağımız, gelinimizin, kız kardeşimizin gelinliği, şehidimizin son örtüsü. Bayrağımız. Her zaman dalgalan sende şafaklar gibi ey nazlı hilal. Aynen. Görüyorsunuz sevgili izleyenler. Bu manevi duyguları başka hangi sporda? Doğduk, bunun altında öleceğiz. Tabii ki. Bu manevi duyguları başka hangi sporda çocuklarımıza aşılayabiliriz? Beni izleyin. Çocuklarınıza da izletin. İnşallah. Bursa'ya davet ediyorum size. En azından final gününe. Final gününde ben de iyi hazırlanacağım. Buna size söz veriyorum. Ve çocuklarınıza, torunlarınıza bu sporu izletin. Çünkü bizim Spiderman'lerimiz bunlar. Süpermenlerimiz bunlar. Bunlar süpermenler. Çünkü güneşin altında 10 kilo kısmetle, yağla, rakiple saatlerce mücadele ediyorlar. Sabahleyin saat 9.30 seyirci ve saat şu anda kaç? 4.30 kamera. Ya saat 8'de biter bu güreş. Kimse de sadece bir tuvalete kalkıp gelip gidiyorlardır, bir yemek yiyorlardır, ihtiyaçlarını görüyorlardır. Aynen. Sevgili izleyenler, başpehlivanlarımız sıralanmaya başladı. Paçaları bağladılar sıkı sıkıya. İsmail Balaban, Mustafa Batu, Serhat Gökmen, Orhan Okulu mücadelesi izleyeceğiz. Bakalım bu iki mücadeleden nasıl bir final ortaya çıkacak? Yani Orhan Okulu kazanırsa 3'te birim kazanmış olacak ve puanını gitgide açacak yani. Yani puan daha bayağı öne geçecek ama gerçekten Serhat Gökmen bugün çok formda olduğunu az önce Yusuf Can Zeybe'yi yenerek gösterdi sevgili izleyenler. Evet, bu güzel doğa olayının drone ile çekilmiş görüntüleri ekranlarınızda sevgili izleyenler. Mustafa Batu, İsmail Balaban ve Serhat Gökmen, Orhan Okulu. Şu anda İsmail Balaban'ı bekliyoruz. Ezan-ı Muhammed okunuyor, onlar onu bekliyorlar. Evet, ezan-ı Muhammed okunuyor şu anda. Hem ezanımızı bekliyoruz hem de İsmail Balaban'ı bekliyoruz. Ezan biter bitmez pehlivanları salacaklar sevgili izleyenler. Baş pehlivanlar şu anda sıralandı. Ezanı bekliyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ruhumun ilahi senden şuran defemedir. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem
demeyin. Bu ezanlar ki şehadetlerin, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim yemeğim. Alkışlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bizim duygularımıza tercüman olan bir Cazgır. Konuklarımız TV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 4. etabı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler himayelerinde 915. Aybastı Perşembe yarısı. Ordulu Mustafa Yağlı Pehlivan Güreşleri baş pehlivanlık yarı final sıralaması. Ustalarımdan aldım öğüdü gibi görünmeyen suya dalama. Er meydanında resim gibi duran koç yiğitlerimize kulağını çevirin, aslanlarına şöyle coşkuyla alkış yapmazsanız tam da pehlivanlarımız kalır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada tarihi Kırkpınar'da 15 kez ağırlıklar aldı. Defalarca Kırkpınar ağırlık altın temelini Silim Müzesi'ne taşıdı. Yaşayan efsane ağırlısı Kırkpınar ağırlısı Seyfettin Selim adına güreşiyor. 2013-2017 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. 2023 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivan finalisti. İsmail Badaman! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey pehlivanı. Bugün burada ÇTM Madencilik Çetin Mermerler Yönetim Kurulu Başkanı 671. tarihi Elmalı Yeşilya'yla Yağlı Pehlivan güreşleri güreş ağımız Hakan Çetin adına güreş yapıyor. Mustafa Batu Antalya. Mustafa Batu bugün olmayacak işleri yaptı. Bir hamle yaptı, yarı final çıktı. Aynen öyle. Ali İhsan Batmaz'a çok güzel bir taktik uyguladı. Bugün burada Kordan Yağlı Pehlivan güreşleri güreş ağımız Köklü oğulları orman ürünleri sahibi Sayın Selahattin Köklü adına güreş yapıyor. Serhat Gökmen Samsun Yay. Evet değerli güreş severler, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bugün burada ÇTM Madencilik Çetin Mermer Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda tarihi geleneksel 671. Elmalı Güreşleri güreş ağımız Sayın Hakan Çetin adına güreşiyor. Tarihi geleneksel Kurtdere Yağlı Pehlivan güreşlerinde 3 yıl üst üste birinci oldu. Ebedi altın kemeri boynuna taktı. Tarihi geleneksel Elmalı güreşlerinde 6 yıl üst üste birinci oldu. 2 kez Elmalı güreşleri altın kemerini boynuna taktı. TV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. etabı. Kocaeli Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri baş pehlivanı. TV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Gaziantep Şahin Bey Yağlı Pehlivan Güreşleri baş pehlivanı. 2015-2018 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanımız Orhan Okul. TV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi lideri, baş pehlivanlık lideri. Şu anda 37 puanı var ama 42 puanı garantiledi. Hocam yapacaktır. Yine Ankara bölgesi hakemlerimizden Sayın Erman Akdep hocam yapacaktır. Evet değerli güreş severler, marifetler iltifata tabidir. Bu güreşin
emeğini çeken. Başta CD Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kurucu başkanımız, aynı zamanda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanım Sayın İbrahim Türkiş'e teşekkür ediyoruz. Yine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Süleyman Güler kardeşim şu anda Gençlik Spor Karşıyaka İlçe Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Orada selamlarımızı gönderiyoruz. O da bizleri izliyormuş. Doktor Sayın Mehmet İlmi Güler'in spor anlamında sağ kolu. Aslı, nesli ordumuzun öz evladı. 1992 yılı olimpiyat ikincimiz. 2003 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivanımız. Olimpiyatta ve Kırkpınar'da derece yapan ender baş pehlivanlarımızdan Kenan Şimşek ustamıza da kocaman bir alkış istiyorum. Alkış. Kenan Şimşek olimpiyat ikincisi, Avrupa şampiyonu güreşçi. O da buralı. Buranın çocuğu şu anda ekranların sağında. Düşüp dağlara deleriz biz. İncinsen de incitme diyeniz biz. Yunus, Hacı Bektaş, Mevlana'nın torunu, Türk oğlu, Türk'üz biz. 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan ordusuyla en önde savaşanız biz. Gemileri karadan yürütmezler buradan, çağ kapatıp yeni çağ açan eşsiz daha Alparslan, Fatih Sultan Mehmet. geldikleri gibi giderler deriz biz. Alparslan, Fatih Sultan, Mustafa Kemal, Atatürk'ün torunu, Türk oğlu, Türk'üz. Evet, gerçekten ülkeye değer katan liderlerin ismini arka arkaya saydırıp alkışlattı seyirciye Yazgır. Baş pehlivanlarımıza alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, Allah derman versin. Yarı finalde Orhan Okulu Serhat Gökmen mücadelesi ve yanında da tatlı olarak İsmail Balaban, Mustafa Batu mücadelesi ekranlarınızda olacak sevgili izleyenler. Ekranlarınızda CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin lideri baş belalıkta 37 puanı var. İsmail Balaban'ın buralarda muhakkak bir çıkış yapması gerektiğini düşünüyorum. Orhan Okulu yoksa gerçekten arayı açacak. O kapasitede var yani. Ama önünde bir Serhat Gökmen engeli var. İsmail'in de ona keza Mustafa Batu gibi kurnaz işini bilen gerçekten kaliteli bir rakibi var. Bakalım. İsmail Balaban'a bu alkışlar sevgili izleyenler. Ekranlarınızdaki sarı fırtına İsmail Balaban'a. Serhat Gökmen yenilmez armadaki yenilmezliğe son veren pehlivan ekranın sağında. Evet. Yusuf Canzeli'yi çeyrek finalde saf dışı bıraktı sevgili izleyenler. Evet. Hepsi denk oynuyor şimdi. Hemen sizlere kimlerle Orhan Okulu Menderes Saltu'yu yendi. Birinci turda Nedim Gülel'i yendi. Hemen bakıyorum.
Yalçın öncülü yendi. Çeyrek finalde ve yarı finale kaldı. Orhan Okulu kısmen dinlenmiş durumda diyebiliriz. İsmail Balaban Özkan Yılmaz'ı yendi birinci turda. Ünal Karaman'ı çıkardı. İkinci turda, üçüncü turda da Kürşat Şevki Korkmaz'ı az önceki mücadelede yendi ve son 8'e kaldı. Son 8'de de Serdar Yıldırım'ı yendi. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bakalım. Finalin adı ne olacak? CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 4. etabında artık yarısı geçilmiş olacak sevgili izleyenler. Geriye kalacak 3 etap. 3 etap sonunda 38 kişiye devam bir etap olacak yani yeni sene. Kırkpınar'da güreşen kişiler. evet, Kırkpınar'da ilk 24'e giren pehlivanlar Kırkpınar'da güreşmeyi hak edecekler. Geri kalan pehlivanlar ön eleme yapıp 8 kişi daha belirleyecekler. Ve o 8 kişi 32'yi tamamlayacak. Kırkpınar 2024'te 32 baş pehlivan sahne alacak diye planlanıyor Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı tarafından. Evet, mücadeleler başladı. Serhat Gökmen, Orhan Okulu mücadelesi biraz eğlenseler ilk başta bir rakiplerini yıldırma amaçlı sert eğlenseler görebiliriz. Orhan Okulu, Serhat Gökmen mücadelesi ekranın sağında. İsmail Balaban, Mustafa Batu mücadelesi de ekranın sonunda sevgili izleyenler. Ustam şuna gelin ya, şuna gelin ya. Şimdi paçaları, kastakları arıyorlar yavaş yavaş. Mustafa Batu, İsmail Balaban mücadelesi ekranın sonunda. Ama tabii Serhat Gökmen, Orhan Okulu mücadelesinden bakalım kim galip çıkacak. Elense yine sert bir elense Orhan'dan. Serhat'ta karşılık veriyor. Orhan bir daha vuruyor. Alt yaş gruplarından beri rakip bunlar birbirlerine sevgili izleyenler. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Açıklarını
iyi yanlarını çok iyi biliyorlar. Onun için çok zorlu bir mücadele. Rıza Durmuş'un güreşi bitti mi? Bitti. Galip mi? Evet. İsmail Balaban, Mustafa Batu hasta uzandı. Diğer tarafta da baş altında yine Seçkin Duman finale kaldı sevgili izleyenler. Seçkin Duman ismini bir kenara not edin. Büyük olasılıkla önümüzdeki yıl başa güreşecek çünkü CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde şu anda bayağı bir puan toplamış durumda. Evet. Seçkin Duman. Kocaeli'de bayağı final yapmıştı yani. Bayağı puan aldı yani. Bakalım. Büyük olasılıkla ayağında bir sekme var ama herhalde kramptan dolayı sekiyor Seçkin Duman. O da Orhan Okulu'nun ekibinde Ramazan'ın çırağı. Çok iyi çalışıyorlar. Disiplinli, kurallarını hiç eksiltmeden her dakika güreş için yaşayan bir ekip. Evet. Ramazan Bircan bile bu yaşında ayakta durabiliyor, güreş yapıyor. Yani nedense Ramazan Bircan her yayınımızın konusu oluyor. Çünkü seviyorum Ramazan'ı. Evet, sempatik geliyor yani. Gölcük'te çok pehlivanlar yetiştiren bir ustamız. Rüstem Çavdar gerçekten bu işe emek veren bir usta. Evet. Ustaları anmak istiyorum. Evet. Güreşin durgun olduğu şu anlarda. Elenseler yine başladı. Orhan Okulu, Serhat Gökmen arasında. Ben altta kalmam, ben de vururum diyor. Şimdi Serhat Gökmen kasnağa uzandı. Sevgili izleyenler, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabı Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'ndayız. 1450 rakımdayız. Gerçekten nefis bir hava var burada. Serin ceketle şu anda izliyoruz mücadeleyi. İsmail şimdi bir koltuk altı denedi. Mustafa buna izin vermedi. Serhat Gökmen, Ali Gürbüz'ü çıkartan Yusuf Canzeybi'yi Serhat Gökmen çıkardı. Bakalım Orhan Okulu'yu da çıkartabilecek mi Serhat Gökmen? Ondan sonra da müthiş bir final var. Evet. Ali İhsan Batmaz Mustafa Batu'yu pilini bitirdi. Ama son darbeyi Mustafa Batu vurdu. İşte yağlı güreşin güzelliği, yağlı güreşin farklılığı diğer sporlardan burada ortaya çıkıyor sevgili izleyenler. Rumeli TV ekranlarında 4. etabını izliyoruz. Dördüncü etabı Ordu Aybastı Perşembe Yaylası
Yarı finalde Orhan Okul, Serhat Gökmen, İsmail Balaban, Mustafa Batu mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi kafadan bastırmalar. Ben bastıracağım inadı. Bir ara Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, toz koparan, ayak boyunda finale kalan pehlivanlar. Hazır olunuz. Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, toz koparan, ayak, testi küçük, testi orta ve testi büyük boyda. Finale kalan pehlivanlar her meydanda geliniz. finaller yavaş yavaş sarılmaya başladı alt boylarda sevgili izleyenler. Anons ediyor Cazgır. Davullar çalıyor. Zurnalar çalıyor. Pehlivanlar atalarının izinde yürüyor. Şimdi boyunduruğu vurdu İsmail Balaban. Mustafa Batu'ya bastırdı rakibine. Boyunduruk şimdi bir göğüs çaprazı denedi. Orhan başarılı olamadı. Kasna aldı, paçayı da aldı. Stilini şimdi oturtturdu. Yukarıdan kafasını çekiyor aşağıya doğru. Kafayı dayalı gördüğünüz gibi paçalara iniyor şimdi. Serhat Gökmen direniyor buna. Dış kazıkla İsmail de Mustafa'yı zapt ediyor. Altında kaçmasını engelliyor. Toz koparan, ayak, testi küçük, testi orta ve testi büyük boyda finale kalan pehlivanlar çok acele her meydanında yerlerini almış. Şimdi dış kazıkla yaydırdı. Yaydırmaya çalışıyor İsmail Balaban. Bunu da başardı. Diğer tarafta ayakta devam ediyor güreş. Şimdi dış kazıkla yine yaydırmaya Mustafa Batu'yu paçayı aldı İsmail Balaban. Kafasına bastırıyor. Amaç onu yıldırmak. Sevgili izleyenler, sağ taraftan sarmayı vurdu İsmail. Şu anda oturdu sarma. İkinci sarmayı da vurdu. Oradan çift sarmayla yaydırmayı düşünüyor. Mustafa dileniyor. Şu bile pehlivanı çok yorar sevgili izleyenler. Emin olun. Kurtarmaya çalışıyor sarmanın birini. Şimdi iyice yaydırdı. Bilekten de kolunu yakalamış durumda. Oradan bir kile gelirse açabilir rakibini. İyice yaydırdı, çöküyor şu anda sevgili izleyenler. İsmail Balaban. Serhat Gökmen de kasnağı bulmuş durumda. İki eli kastakta Orhan Okul'un. Teşvik 1 ve Teşvik 2 boyutu. Toz koparan ve ayak boyu.
Diş kazıkla. Boylarında 3. olan pehlivanların Şimdi Mustafa kalktı ayağa. madalya töreni için kısmetlerimizle hazır olunuz. Paçaları indi Serhat Gökmen. Ama paçaları bulma ne mümkün. Orhan Okulu paçaları iyi bağlamış. Yine paçalara indi. İsmail'in bir serzenişi var sevgili izleyenler. Bir elense sert. Şimdi sert elenseler göreceğiz sanki İsmail'den. Bir daha geldi elense. Diğer tarafta Orhan Okulu Serhat Gökmen mücadelesinde. Onlar da sertleşti biraz. Bir galibiyete final geliyor sevgili izleyenler. Bir galibiyete final. Onun için çok tedbirliler. Yine elenseler devam. İsmail serzenişte bulundu. Şimdi boyunduruğu aldı yine. İyi boyunduruk çeker. Tekten boğmayacaksın diyor. Hakem. Biraz sertleşti güreş sevgili izleyenler. İsmail Balaban Mustafa Batu mücadelesi. Şimdi daldı Mustafa. Oradan sürebilir rakibini bastırdı. Üstlerine doğru gitti. Bir çarkan olmadı. Arkasına geçti. Künde gelebilir. Atabilir, kündeyi atamadı. Mustafa Batu bastırdı bu sefer. Ve alkışı aldı ya seyirciler. Davullar da hızlandı. Şimdi paçayı arıyor. Diş kazıklar zapt ediyor şu anda. Altından kalkmasını engelliyor sevgili izleyenler. Görüyorsunuz dirseğin üstüne kadar soktu kazığı. Bacağın yan tarafındaki kısmetin dikişle birleştiği yerden rakibini, o yağlı rakibini altından kalkmasını engelliyor. Zapt ediyor. Yerde. Diğer tarafta Orhan Okulu Serhat Gökmen mücadelesi ayakta devam ediyor ama Serhat Gökmen biraz bindirdi sanki güreşi bu dakikalarda. Dengeledi en azından.
WhatsApp'tan at mesajı. Tamam, at mesajı WhatsApp'tan. Ahmet Bilal Güldan, Samsun Cani. İlk adım belediye. Evet sevgili izleyenler, şu anda Mustafa Batu bastırdı rakibini Samsun ilk adım. ve zapt ediyor altında İsmail Balaban'ı. Bölge sakinlerimizden Şaban Öndü yönetecektir Arzum'dur. İsmail ile Serhat final yapar diyor Hakan Uğur. Çarşıdan aldım birinci. Yener olacak birinci. Şimdi paça gazı kaldırmak istediği heyecanlandırdı seyirciyi. Çünkü Mustafa Batu gerçekten anka kuşu gibi küllerinden doğdu. Gerçekten güzel bir güreş yaptı. Bundan önceki mücadelede çeyrek finalde Ali İhsan Batmaz çöktü, bitirdi, her şeyi yaptı ama turu Mustafa Batu aldı. Minik bir, minik iki boy finaline hep beraber alkışlarla değilim maşallah. Sevgili izleyenler, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 4. etabında lider durumda bulunan Orhan Okul'un 37 puanı var. 42 puanı garantiledi. İkinci durumdaki Ali Gürbüz 28 puandaydı. O da 32 puana çıktı. Şimdi Mustafa Batu'dan bir atak daha. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Mustafa Batu gerçekten bu sene çok formda başladı lige. Final müsabakaları. Teşvik bir boyunda final. Zile Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sargın adına giriş yapıyor. Poyraz Bilgin, Tokat Zile. Tekkeköy Belediye Başkanı Yardımcısı Yunus Tokar adına giriş yapıyor. Arif Yılmaz mesaj göndermiş. Miras Güneş Eğitim Merkezi Miras'tan Arif Yılmaz'a selamlarımızı gönderiyoruz. Kalabalık bir şekilde izliyorlarmış. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz biz de ona. Milas'a. Muğla Milas'a. Şu anda hakemler ayağa kaldırdı. İsmail Balaban yine bir itiraz ediyor. Yine bir itirazı var. Bir serzenişi var. Osman Koyuncu adına giriş yapıyor. Hamza Cihan Tokat Orman Beyli. Final müsabakasını Sakarya bölgesi hakemlerimizden Savaş Tam yönetecek bir bilgilerimizi Arzum'dur. Mustafa Batu dengeledi güreşi. Diğer tarafta da Serhat Gökmen dengeledi. Başta biraz Orhan Okulu ve İsmail Balaban'ın üstünlüğü vardı. Şimdi boyunduruğa yapıp koltuk altına İsmail Balaban geçmeye çalıştı ama buna muvaffak olamadı. Mustafa Batu şimdi rakibinin arkasına dolandı ve İsmail'i bastırdı. İyi yayınlar diliyor Arif Yılmaz. Otel çalışanları varmış, beraber izliyorlarmış. Oradaki arkadaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Şu anda er meydanımıza 28 yılında AK Parti Ordu Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ufuk Kaynak Beyefendi beklemişlerdi. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. İsmail Balaban'ı bastırdı Mustafa Batu. Ormancı Ramazan varmış. Ormancı Ramazan'a da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.
bir bez molası verdiler. Sevgili izleyenler, 0 asit olsa bile terle beraber karışan yağ gözleri yakıyor ve pehlivanlara zor anlar yaşatıyor. Bez molası. Evet sevgili izleyenler, yavaş yavaş puanlamayı bekleyen iki güreş izliyoruz maalesef. Toz koparan ve ayak boyu güreşlerinde final. Toz koparan boyunda final müsabakaları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Şimdi İsmail Balaban paçayı aldı. Kasnak'la beraber sürdü ama kesinlikle buradan her şey çıkabilirdi. Bugün burada Tokatlıoğlu Orman Ürünlerinin sahibi Sayın Selim Tokat adına güreş yapıyor. Kasnağı aldı, paçadan sürdü dışarı doğru. İsmail Balaban. Mustafa Batu buna karşılık verdi ve şimdi İsmail Balaban arkasına dolandı Mustafa Batu'nun. Bastırdı rakibini. Şimdi çift sarma ile gerdanlamayla uzatmak istiyor Mustafa Batu'yu. Aydın'dan selamlar kardeşim. Ben de torunumla seni izliyorum. Bak, torununu izleten bir izleyicimiz. Senin güzel sunumunla ekran başında bekliyoruz. Bugün balık turum vardı, iptal ettim. Adeta ekrana kilitlendik. Sanki oradayım demiş Can abimiz. Aydın'dan mesaj göndermiş. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz Aydın'a. Aydın abimiz de güreş yapmış bir abimiz. Final müsabakasını Antalya bölgesi hakemlerimizden hakkı borsum yönetecekler arz oldu. Uzattı şimdi İsmail rakibini dış kazıkla. Ama puanlamayı bekleyen iki güreş izliyoruz sevgili izleyenler. Puanlamayı bekliyorlar adeta. İsmail Balaban mı yoksa Mustafa Batu mu? Diğer tarafta Orhan Okulu mu, Serhat Gökmen mi? Cevapları az sonra belli olacak bu ekranlarda. Siz de bizlere. Şimdi paça kazığı hazırladı İsmail. Paçayı buldu. Kazıkla beraber kaldırdı ama çok başarılı olamadı. Çift sarmayı deniyor şimdi. Mustafa kalktı altından.
İsmail'i boyundurukla karşıladı şu anda. Tekrarını değil, iki ekranı gösteriyor. Kasnağı aldı, paçalara indi. Tekrarı geldi ekrana. Çift sarmayın. Buradan kurtuldu Mustafa Batu. Şimdi İsmail Balaban bastırdı rakibini. Başpehlivanların puanlama saati gelmiştir mi? Anonsu geldi. Yoksa şu anda çünkü İsmail bıraktı. Bir bez molası verdi. Hocam uyardı minik pehlivanların dedi. Teşekkür ediyoruz ona da. Evet. Bez molası aldılar. İsmail Balaban'la Mustafa Batu güreşlerine devam ediyorlar. Kolay gelsin değerli kardeşim. Evimize kadar bu canlı yayınla yorumları getiriyorsun. Teşekkür ediyorum. Teşkilatta tüm yürütücü arkadaşlarla birlikte pür dikkat güreşleri izleyip seni dinliyoruz. Kolay gelsin. Devamını temenni ediyoruz. Volkan kardeşim, Ahmet Namlı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Akhisar. Teşekkür ediyoruz. 13 Ağustos Pazar Tine Dipekçi köyün yaylasında yayla şenlikleri var. Burada köylüler arasında karakucak güreşleri yapılacak. Tüm halkımız davetlidir diyor. Aydın'dan Cam abimiz Tire Dipekçi yaylası. Yayla şenlikleri 13 Ağustos'taymış sevgili izleyenler. İstanbul Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut Ünal'in pehlivanı Caner Aslan İstanbul Çatalca bu güreşin hakemliğini Diş kazıkla rakibinin kafasına çöküyor. İsmail Balaban. Antalya bölgesi hakemlerimizden idare edecektir. Deste orta boy final. Bursa Büyükşehir Belediye Şimdi çöküyor. Bu sadece bitirmeye, yıldırmaya yönelik. Nur Aktaş'ın pehlivanı. Aynı zamanda Alaçam güreş ağası Turgut Şahin'in pehlivanı. Onur Keskin, Samsun Alaçam. İstanbul Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut Ünal'in pehlivanı. Oğuzcan Yıldakul, İstanbul Çatalca. Bu güreşin hakemliğini puanlama saati gelmiştir lütfen. Başpehlivanların puanlama saati geldi. Sevgili izleyenler. İzmirli Fikri Keskin idare edecektir. Deste büyük Hilal. Hilal Taha Coşar. Yağlanacaklar. Su alacaklar. Puanlama yapacaklar çünkü. Puanlama. Bir tarafta Bayram Ertan, diğer tarafta Kemal Hoca. Çıraklarına son taktikleri veriyorlar. İstanbul Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üler'in pehlivanı. Aynı zamanda Fortis tanımlarının sahibi Süleyman Alkan adına güreşiyor. Yusuf İslam Taş, Sinop Duran. Bu güreşin hakemliğini Kocaeli bölgemizden Ragıp Çokan hocam idare edeceklerdi. Allah Allah! İllallah! Muhammedun Resulullah! Pehlivanlarımıza alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah gelmem etsin. Başpehlivanlar şu anda yağ ve su alıyorlar sevgili izleyenler. Puanlama saati gelmiştir. Bakalım
Ekranlarınızda Mustafa Taş geliyor. Pardon, Mustafa Taş geldi. Mustafa Batu geliyor. Ekranlarınızda sevgili izleyenler. Gerçekten bir tur önce küllerinden doğdu diyebiliriz. İsmail Balaban Mustafa Batu'yla mücadele edecek. normal sürede liderindeyse yıldızı görmediğinden dolayı puanlama evresine geçmişlerdir. Bugün Bayern Meydanı'nda Ankara müsabaka yapan başlıyor olmamıza şöyle. Kocaman bir alkış istiyorum, alkış. Sevgili izleyenler, puanlama başladı. Serhat Gökmen, Orhan Okulu. Bakalım finale kim adını yazdıracak? Diğer tarafta Mustafa Batu, İsmail Balaban mücadelesi de başlamak üzere. O da şimdi start aldı. Puanlama evresi. Puan alan galip. Boynlukla karşıladı Mustafa Batu. İsmail kasnakları almış durumda. İki kasnak elinde Mustafa'nın. Diğer tarafta herhangi bir atraksiyon yok. Bakalım ne yapacaklar sevgili izleyenler. Bekleyip göreceğiz. İsmail Balaban açılıyor. Açıktan oyunlar deniliyor. Evet sevgili izleyenler, artık finalistler bu puanlamanın sonunda belli olacak. Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güneş Ligi 4. etabında bakalım. En azından üçüncüler belli olacak bu tur sonunda. Mağlup olanlar üçüncü olacak. Üçüncülük kürsüsünde yer alacak. Sevgili izleyenler,
İki el kasnakta İsmail'in. Paça indi sağ paçasına. Mustafa Batu'nun. Mustafa Batu boyundurukla karşıladı onu. Şimdi sol paçaya indi. Mustafa yine boyundurukla karşıladı. Kasnakları bırakmıyor İsmail Balaban. Rakibini de dışarı doğru sürüyor. Diğer tarafta Orhan Okulu Serhat Gökmen mücadelesinde. Herhangi bir atraksiyon yok. Dışarıya doğru gidiyorlar ve hakem düdüğü çaldı. İhtar geldi Mustafa Batu'ya. Dışarı doğru gittiği için. Şimdi diğer tarafta Serhat Gökmen, Orhan Okulu mücadelesi. Şimdi paçaya indi Mustafa Batu. Karşıladı İsmail Balaban. Kıran kırana güreşler devam ediyor sevgili izleyenler. Gerçekten Ordu Aybastı böyle güreş görmemiştir. 915 yıldır böyle güreş görmemiştir diyebiliriz sevgili izleyenler. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabının burada olması bir güreş kenti bence. Bir tarafı Tokat, Çorum, Amasya, bir tarafı Ordu, Samsun, Trabzon, Rize. Buraları tam pehlivan kenti, pehlivan şehri. Kıran kırana devam ediyor güreşler. Orhan Okulu mu, Serhat Gökmen mi? Gerçekten bunun cevabını merakla bekliyoruz. Serhat Gökmen şimdi Mustafa paçalara indi. Tekten boğuyor Mustafa Batu. Bıraktı paçayı. Neredeyse açık düşüyordu. İkisi de hiperaktif. İkisi de hareketli. İkisi de çok seri. Mustafa Batu, İsmail Balaban. Bundan önceki turda Ali İhsan Batmaz adeta rakibine çöktü Mustafa Batu'ya. Oradan denedi, buradan denedi. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Altından kalktı. Mustafa Batu güreşte engelledi puanlamada. Rakibini avladı ve yarı finalist oldu. Ali İhsan Batmaz çok üzüldü ama Mustafa Batu şimdi sol paçaya indi. Kasnağı da aldı. Bastırabilir oradan. Her an puan çıkabilir. Vermedi puanı. Bakalım puan çıkacak mı? İsmail Balaban puana ve finale çok yakın sevgili izleyenler. Bacağını da indirmeye çalışıyor. 2 nokta değdi. Hala puan yok. 3 noktanın yerde olması lazım sevgili izleyenler. Çok ilginç. Mustafa Batu puanı hala vermedi. Şu anda puan yok sevgili izleyenler. 3 nokta yere değmedi. Sağ kolu havada diye puan yok sevgili izleyenler hala da. İsmail Balaban çok avantajlı ama. Mustafa Batu şimdi kolunu çıkartmaya çalışıyor. Oradan bir süpleks gelebilir. Şimdi ileri doğru ittirdi. Hala puan yok. 3 nokta değdi. İsmail Balaban her yendiğinde serzenişte bulunuyor İsmail Balaban. Sevgili izleyenler. İlk finalistimiz İsmail Balaban oluyor sevgili izleyenler. Tekrarını izleyeceğiz. Arkasında dolandı Mustafa Batu'nun İsmail. 3 nokta yere değmediği için puan yoktu. Kolunu kurtarmaya çalıştı buradan. İsmail Balaban tekrar yüklendi. 2 diz bir el yerde olduğu için puan geldi ve ilk finalistimiz İsmail Balaban oldu. Mustafa Batu 3. kürsüsünde yer aldı sevgili izleyenler. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. İsmail Balaban finalist. Alkışlar Mustafa Batu'ya geldi ve İsmail Balaban'a. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 4. etabı
Ordu Aybastı güreşinde İsmail Balaban finalist. Bakalım rakibi kim olacak İsmail Balaban'ın? Orhan Okulu mu yoksa kim? Ya Orhan Okulu olacak ya Serhat Gökmen olacak sevgili izleyenler. Şu anda ekranlarda izlediğiniz yarı finalin son mücadelesi. İsmail Balaban rakibini bekliyor. Mustafa Batu üçüncülük kürsüsünde yerini aldı. Diğer bir üçüncü bu güreşten sonra belli olacak ama başpehlivan final güreşinden sonra belli olacak sevgili izleyenler. Keçebentlerini sıkıca bağlasın İsmail Balaban. Rakibi gelecek buradan, rakibi. Bakalım kim gelecek? Serhat Gökmen mi? Orhan Okulu mu? Yaylada güneş iyice batmaya yaklaştı. Biraz etkisini kaybetti. Artık yatay geliyor. Güneş ışınları dik gelmiyor. Bu da buradaki serinliği arttırdı ama güneşe çıktığınızda yine bir sıcaklık hissedersiniz. Isınma hissi hemen gelir. Malatya'da Şehmus Kaya, Turan Kaya ve ben 25 kişiyle beraber Runi TV'yi takip ediyoruz diyor. Malatya Tezde Malatya konaklarında bizleri takip ediyormuş Mustafa Bakırcı. Ona da selamlarımızı gönderiyoruz. Kırkpınar'da yorumcumuzdu, hatırlayacaksınız. Torunumun adını tahmin et. Ben söyleyeyim. Süleyman demiş. Adı şimdiden başladı güzel peşref çekmeye diyor. Can Aydın'dan Can abim. Rahmetli ustam Süleyman Bulut anıyoruz devamlı evimizde. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah demiş. Torunun adını da Süleyman koymuş işte. Ben bu babayla gurur duymayayım. Ben hangi babayla gurur duyayım sevgili izleyenler. Böyle mesajlar da bizi biraz duygulandırıyor. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Can abim inşallah ben de Allah nasip ederse Karakucak güreşine gelmeye çalışacağım. Tire'deki. Sevgili izleyenler, İsmail Balaban finalin bir adı. Diğer adı da bu müsabakadan, bu güreşten sonra belli olacak. Bu iki yiğitten bir tanesi final yapacak, bir tanesi üçüncülük kürsüsünde yer alacak. Bakalım. Final müsabakası için her meydanında yerlerinizi alınız. Bu sizlere yapılan son çağrıdır. Şimdi İsmail Balaban masajları yapılıyor. Paçaları çözdü. Belki kısmetini çıkardı. Şortunu giydi. Rahatlamak için arkada. Çıraklar ona masaj yapıyor. Burada da
onun rakiplerinden biri belli olacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ayvaslı Belediyesi'nin düzenlediği 915. Geleneksel Ayvaslı Perşembe Yaylası Mustafa Bük Başpehlivan, Altın Kemerli Başpehlivan Mustafa Bük Pehlivan güreşleri CV Enerji'nin de Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabı sevgili izleyenler. Kıran kıran güreşleri izliyoruz. Er Meydanı'nda minikten başa kadar her boyda çatır çatır kemik sesleri geliyor adeta. Tabiri caizse sıkı güreşler ekranlarınızda Rumeli TV'de. Orhan Okulu kasna aldı. Diğer eliyle sol eliyle aldı. Sağ elinle kurtardı. Serhat. Elense Serhat'tan evet, hala da bir atraksiyon yok. Boylarında geleceğe giren pehlivanlar madalya töreni başlayacaktır. Kısmetlerimiz de hazır olunuz. Evet, şu anda boynuzlukla karşılamıştı Orhan Okulu. Sevgili izleyenler, bakalım İsmail Balaban'ın rakibi kim olacak? Gençler oyunda puanlama saati gelmiştir. Bu puanlamanın acaba talibi kim olacak? Şu anda hala da kimse bir atraksiyon yapmıyor. Sevgili izleyenler, hakemlerin buna hemen müdahil olması lazım.
Kasnakları uzandı Orhan Okulu. Boylarında ilk 3 dereceyi almış olan pehlivanlarımız madalya törenleri için lütfen kürsü yanında yerlerinizi alın. Mustafa Bakırcı'dan kayısı istiyorum. Malatya kayısı gelirken getirsin inşallah. Kıymetli güreş severler, CV Enerji O natural Malatya kayısından istiyorum Mustafa'cığım. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler Beyefendi himayelerinde bu yıl 915. düzenlenen Ayvaslı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Şu anda bir atraksiyon yok sevgili izleyenler, artık birbirlerini bitirmekle Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih kasnaklarda öyle Orhan Okulu'nun 662. tarihi Kırkpınar Yağ Pehlivan güreşlerinde küçük orta büyük boyda birinci oldu. şimdi bir elense, sert bir elense Orhan Okulu'dan. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın Bey pehlivanı Muhammed Emin Kocaeli Kartepe büyük orta final müsabakasını Samsun bölgesi hakemlerimizden Sayın Mustafa Şahin hocam yapacaktır. Pehlivan, ayağın toprakta en güreşte, heybetli duruşun, var bile pehlivan, bir efsanesin sen yağlı güreşte. Evet sevgili izleyenler, artık Seni tarif etmek zor, zor bile pehlivan. yavaş yavaş iki güreşte yoruldu ve artık puan çıkmasını bekliyoruz. Hakem de teşvik ediyor. İman dolu göğsün, kale misali, bedenin Hadi diyor, puan alın biriniz. Riske girin. Orhan Okulu lider. CV Enerji Türkiye Yardımcı Ligi'nde 2 tane birinciliği var. Onun birinci olmadığı yerde de Serhat Gökmen'in finali var. İkinci oldu o da Antalya Manavgat güreşlerinde. Şimdi indi paçalara. Oradan Orhan Okulu bir keçi dikmesi hesabı yapıyor. Serhat Gökmen paçayı buldu. Diğer paçayı da bulup yüklenebilir. Orhan Okulu keçi dikmesi yapabilir. Düz kızı aldı ama paçayı bulamadı Orhan. Şimdi Serhat Gökmen paçayı bulmak üzere. Oradan bir oyun çıkacak artık. Orhan Okulu avantajlı gözüküyor şu anda. Ama paçayı bulmuş değil. Şimdi kasnağı buldu. Paçayı da buldu. Oradan dikilebilir, ayağa kalkabilir. Orhan izin vermiyor buna. Şimdi kasnakla beraber paçayı da aldı. Serhat Gökmen oradan çıkabilir sevgili izleyenler. Orhan Okulu mu, Serhat Gökmen mi? Şimdi paçayı bırakmadı. Orhan da vurdu paçayı. Orhan düştü üstüne. Arkasına geçip puan alabilir. Arkasına geçiyor, puan alıyor Orhan Okulu. Finalin adı Orhan Okulu. İsmail Balaban oluyor sevgili izleyenler. CV Enerji Türkiye Yavru Güreş Ligi 4. etabında. Kıran kırana bir güreş izledik. Serhat Gökmen
3. olarak bitiriyor bu etabı ama Orhan Okulu bir final yapacak. Tekrarını izliyoruz burada. Her şey olabilirdi. Serhat Gökmen oradan rakibini paçasını bulup ters taraftan yüklenmek istedi ama Orhan bırakmadı. İnatla, sabırla bekledi. Kafayı çıkartabilse, kafayı çıkarttığı anda dikeltti paçayı. Orhan çok avantajlıydı artık. Paçasını da kurtardı, arkasına dolandı ve finalist oldu. Orhan Okulu İsmail Balaban finali izleyeceğiz sevgili izleyenler. Nerede? Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'nda. Ne zaman? Reklamlardan sonra. Şimdi küçük bir reklam arası. Reklamlardan sonra final için burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Baş aldığım finaline genel birinci, yeniler ise ikinci olacak. Gelin bakalım talih kuşu hangi pehlivanın başına konacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakar adına görüş yapıyor. Yine bugün arada geçmiş dönem Çanakkale Çardak güreşlerimizin efsanası. Sağlıkçılar Sayın Doktorum, sağlıkçılar, iş adamı Sayın Ramazan Güven adına güreş yapıyor. Seçkin Duman Kocaeli. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Yavru Güreşleri Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Balıkesir'de faaliyet gösteren Savran İnşaatçılar sahibi, ünlü iş adamı Sayın Özkan Savran adına güreş yapıyor. Emirhan Ergin, Balıkesir, Bigalinç, İskele. Baş altı boyu final müsabakasını yönetecek olan hakemimiz, sahibi Kırkpınar Bey'den baş hakemlerimizden, Dadaşlar Diyarı Erzurum bölgesinde Kahraman Şişman Hocam yönetecektir, arz edilir. İzmir bölgesi hakemlerimizden. Doğduğu günü sordular. 19 Mayıs 1919 dedi. Yaşadığı yeri sordular. Türk Türkiye'nin tatil dedim. Yaptığı eserleri sordular. Büyük Türkiye Cumhuriyeti dedim. Onu bana sordular.
Değerli güreş severler, şu an yine Ordulu Büyük Mustafa Er Meydanı'ndayız. Tabii ki yanımızda yine bu güreşlere yıllardan beri emek veren Ordu Aybastı Belediye Başkanlığı 2 dönem görev yapmış. Şu anda da Ordu Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanımız ve aynı zamanda da Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız İzzet Gündoğar var. Evet Sayın Başkanım, tabii ki siz 2 dönem Ordu Aybastı'da eski belediye başkanlığıydınız. Tabii bu güreşleri yakinen biliyorsunuz, yakından tanıyorsunuz, hamilik yapmıştınız. Şimdi de Ordu Büyükşehir Belediyesi adına yine burada ev sahibisiniz. Başkanım, artık güreşlerin sonlarına yaklaşıyoruz ve bize duygularınızı, düşüncelerinizi anlatır mısınız? Öncelikle bizi izleyen tüm izleyenlerimize Aybastı Perşembe Belası Er Meydanı'ndan iyi seyirler, saygılar sunuyorum. Tabii burada ben son 35 yıl burada varım. Burada memur olarak çalıştım, belediye başkanı olarak çalıştım. Şu anda Büyükşehir'deyiz. Gerçekten Aybastı Perşembe Yaylası yağlı güreşleri Türkiye'nin en eski yağlı güreşleri. Türkiye'de en fazla seyirci çeken güreşlerden bir tanesi. Geçmiş dönemlerde burada olağanüstü heyecanlar yaşadık. Ama 2 günkü yaşadığımız heyecan daha farklı bir heyecan. CV Enerji Türkiye Geleneksel Güreş Ligi statüsünde ve Güreş Federasyonumuzun kontrolünde, Ordu Büyükşehir Belediye'mizin himayelerinde, Aybastı Belediye'mizin de ev sahipliğinde müthiş bir atmosferi 2 gündür burada yaşıyoruz. Gerçekten ilk defa burada 1300 pehlivanın, 68 adet baş pehlivanımızın kol bağladığı bir organizasyonu yaşadık. Ordu adına, Ataspor adına müthiş bir heyecanı yaşadık. Bize bu heyecanı yaşatan başta Geleneksel Güreş Federasyonumuza, başkanımıza İbrahim Türküş Bey'e, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımıza şahsında emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii belki ekranları başında merak edenler vardır. 915 nereden geliyor? Evet. İşte 915 yıl 1105. O zaman Niksar, Danışmentlerin başkenti. Buralar Trabzon Rum Pontus Devleti'ne bağlı. Danışment Gazi 10.000 kişilik ordusuyla Niksar'dan çıkıyor. Bu hemen arkada Menderesler Dünya Mirası, Türkiye'de eşi benzeri olmayan doğal Mendereslerimiz var. O bölgede 70.000 kişilik orduya karşı günlerce savaş veriyor. 6.000 şehit vermişiz. Oğlu evladı Emir İsmail şehit olmuş. 6.000 şehide karşılık bu topraklar Türk İslam toprağı haline gelmiş. 915 yıldır biz burada her yıl Temmuz ayında at yarışları, atasporumuz, güreşler burada yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. İnşallah ilelebette bu devam edecek. Gerçekten bu seneki sizler de gördünüz, geldiniz. Birçok güreş alanına gidiyorsunuz, yayınlıyorsunuz. Ama Aybastı Perşembe Yaylası'nın havası, katılımı bugün sadece güreş alanına belki dönüşümlü binlerce insanlar geldi. Yaklaşık 8.000 kişilik kapasiteli tribünlerimiz var. Bunların da tamamı benim dönemimde ilçe belediye başkanıyla yapılmıştı. Eksiklerimiz vardı. Onu da Büyükşehir Belediye'mizin çalışmalı ve gayretleriyle, çevre düzenlemesi, farklı şeyler %100 insanlarımızı, güreş severlerimizi memnun edecek bir organizasyon yaptık. Orada Büyükşehir Belediyesi olarak 500 kişiyle burada misafirlerimizi ağırlamak için gece gündüz uğraşıyoruz. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için, ekranlar başında bizleri tekrar izleyen, Türkiye'nin en güzel yaylası, en özel yaylası, Aybastı Perşembe Yaylası'ndan, Aybastı Perşembe Yaylası Er Meydanı'ndan
Mustafa Büyük Er Meydan'dan saygı ve sevgiler sunuyor. İyi seyirler, hayırlı günler diliyorum. Başkanım hemen tabii ki röportajımızı sonlandırmıyoruz. Siz tabii ki hemen iyi dileklerinizi ilettiniz ama şöyle ben bir soru yöneltmek istiyorum size. Siz bahsettiniz. Hemen oradan da ben sizin o sözünüzden onu alaraktan tekrar size bir soru olarak yöneltmek istiyorum. Televizyon başında bu güreşleri izleyen değerli güreş severler bizlere soruyorlar. Diyorlar ki siz montla orada görev yapıyorsunuz. Bizler Türkiye'nin muhtelif yerlerinde şu anda kavruluyoruz sıcaktan diyorlar. Perşembe Yaylası'nın bu özelliği nedir? Biraz da buradaki atmosferden, hava atmosferinden bahseder misiniz? Şimdi tabii burası Karadeniz bölgesi. Evet. Her gece hava güzel olsa da burada çise, yağmur yağar. 12 ay kar hariç yeşildir. 5 kilometre gittiğinizde Tokat sınırlarına girirsiniz. İklim tamamen değişir. Bakarsınız yaz gelmiş. Ekinler biçilmiş, buğdaylar biçilmiş, otlar sararmış. Ama bize hiç yaz gelmez. Biz hep baharı yaşarız. Evet başkanım, bakıyorum etrafımızdaki bu tepeler hep yemyeşil. Yemyeşil ve 12 ay kar hariç güneş alıyor. Evet. Güneş alsa da neden sararmıyor başkanım? Her gece çise yağar. Evet. Yani yağmurun küçüğü dediğim çise yağar. Ondan yeşil kalır. Tabii bizde bir hafta hava iyi gitse de 10. gün mutlaka yağar. Rizeli ile bir Orta Anadolu'dan bir hemşerimiz tartışmış, bunu da söyleyeyim. Size çok yağıyor, bize yağıyor. Rizeli'ye demiş ki kaç gün yağar size? Haftada 2 gün demiş. Güneydoğu hemşerimiz demiş ki o kadar da bize yağıyor ama Rizeli demiş ki birinde 4 gün yağıyor, birinde 3 gün yağıyor. Yani haftanın bazen 7 günü de buraya yağar. Şu an tabii gündüz bugün 25-30 derece sıcaklık vardı yaylada ama gece 12-13 dereceye kadar düşüyor. Gerçekten buraya tüm izleyenlerimizi bekliyoruz normal zamanda. Yani Aybastı Perşembe Yaylası gerçekten Türkiye'nin en özel, en güzel yaylarından. Niye geldim diyorlarsa burada dünyada eşi benzer olmayan Menderesler var. Hemen bitişinde Çiseri Şelalesi var. Türkiye'de hiç olmayan, hiçbir yaylada olmayan demeyeyim de birkaç yayla hariç en büyük göleti var. Şehitliğimiz var, 6000 şehidimizin. Burası Türklerin Karadeniz'e açılan kapısı. Biz buradan Karadeniz'e girmişiz. Buranın fethi 1105, Trabzon'un fethi 1461. 350 sene sonra olmuş. O yüzden bu topraklar, buralar gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Şehit kanlarıyla alınmış toprak. Gerçi ülkemizin her tarafı öyle ama buralar gerçekten o anlamda daha farklı ruhu olan. Bak burada 10 saattir güreşi izleyenler var. 10 saattir. Evet. Yani bırakmaz, son ana kadar finale geldik. Az sonra başkanı planı olacak. Yine halen tribünler dolu. O ruh ecdadımızdan geliyor. Geçmişimizden geliyor, tarihimizden geliyor. O yüzden ben diyorum ki dünyanın neresine gidersen gidin ama Aybastı Perşembe Yaylası'na, Ordu'ya gelmediyseniz mutlaka gelin. Gelin, hayatınızda bir eksiklik vardı. Ordu Türkiye'nin en özel, en güzel şehirlerinden bir tanesi. Denizi, yani 120 kilometre sahilimiz var. 40 tane plajımız var şu an. 40 tane. Kadınlar plajımız, aile plajlarımız. 300 tane şelalesi olan tek şehiriz. Kanyonları olan Çambaşı Yaylası, Aybastı Perşembesi Yaylası, Akkuş, Argan, Korgan, Kumru, Gölköy. Yani Türkiye'nin özetidir Ordu. Türkiye'nin özeti. Ne varsa biz dereleri tersine akıtmaya niyet etmiş bir milletiz. Yani oradan derelere yukarı. Evet. Biz yukarı akıtmaya çalışan, azimli, gayretli, vatanını, milletini seven bir şehrin çocuklarıyız. Bu bağlamda bu güzellikleri yaşıyoruz hep birlikte. Siz de bu güzellikleri dünyanın dört bucağına ulaştırıyorsunuz. 2 gündür buradasınız. Sizlere bir ordulu olarak ne kadar teşekkür etsek, ne kadar müteşekkir olsak azdır. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Sizleri burada görmekten son derece mutlu olduk. Bundan sonraki süreçte de başarılı yayınlar diliyorum. Her zaman burada bir eviniz var. Ordu size her zaman kapılarımız sonuna kadar açık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum başkanım. Tabii ki siz de iyi biliyorsunuz. Biz 2 gün değil, çarşamba gününden beri buradayız. Siz 2 gün burada olanları hemşire olarak kabul ediyorsunuz. Demek ki bizi de haydi
Ordulu olarak artık kabul ediyorsunuz demektir Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman başımız gözümüz üstünde yeriniz var. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Evet değerli güreş severler, biz İzzet Gündoğar Başkanıma bu kıymetli değerli açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum ama şöyle kapatmak istiyorum. Başkanımın biraz önce Ordu ile ilgili, Aybastı ile ilgili, Menderesleri ile ilgili bahsettiği konulardan dolayı ekran başındaki değerli izleyicilerimiz şunu sorabilir. Neden Ordu'ya gidelim? İşte bunlardan dolayı Ordu'ya gelin. Öyle mi başkanım? Şimdi neden Ordu'ya gidelim? Ordu'nun Boztepe'si hiçbir yerde yok. Evet. Boztepe'si. Çambaşı Kayak Merkezi Türkiye'nin en uzun kayak pistlerinden bir tanesi. Sahile en yakın kayak pisti. Yasonburnu, Hoynat Adası, Ünye Çamlı, Fassa Adası, yani Perşembe Sahil Yolu, Gülyanı Kano ve Su Sporları Parkımız. İç ilçelerimizde gerçekten Akkuş'un en güzel ormanları. Mesudiyemizin yine uçsuz bucaksız çam ormanları, Keyfalan Yaylası. Gölköy'ümüzün Ulugöl ve Ulugöl Tabiat Parkı, Uluvakta Yaylası. Yani anlatmakla bitmeyecek o kadar güzelliğimiz var ki. Yani buraya sabaha kadar sohbet etsek siz Ordu'nun güzelliklerini anlatmaya devam edeceksiniz. Evet. Ama bir Aybastılı olarak tabii ben buranın çocuğuyum. Aybastı yayla olarak Türkiye'nin bir numara yaylası. Herkesi bekliyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Evet. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet. Sohbetimize burada noktayı koyuyoruz ve sözü tekrar spiker arkadaşlarıma bırakıyorum. Evet sevgili Rumeli TV izleyenleri, Aybastı'da Perşembe Yaylası'nda Ordu'dayız. 915. Aybastı Perşembe Yaylası yağlı pehlivan güreşlerinde artık final zamanı. Orhan Okulu, İsmail Balaban mı? Bunun cevabını az sonra alacağız. Ama şu anda bir hareketlilik yok. Sağ bomboş. Bir sakatlık var başaltı finalinde. Şimdi bir reklama daha gidelim. Finali kesintisiz yayınlayalım sevgili izleyenler. Ufak bir reklam arası, reklamlardan sonra yayınımız tüm hızıyla finalle İsmail Balaban'la ve Orhan Okulu ile devam edecek. Şimdi ufak bir reklam arası.
Ermeydanı'nda yerlerinizi alınız. Başpehlivanlar. Caner Aslan ikinci. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Tüner'in pehlivanı. İstanbul'dan güreşlerine katılıyor. Özel Özgür Aslan birinci. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Tüner'in pehlivanı. Oğuzhan Yurdakul ikinci. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Anadolu Aktaş'ın pehlivanı. Onur Keskin birinci. Dereceye giren pehlivanlarımız madalya kürsüsünde hazır.
ediyoruz. Dolayısıyla lütfen biraz ses yükleyelim. İnan 2 gündür teşekkür ediyoruz sizinle. Değerli güreşlerden değerli konuklarımız, dökülür de başında kalır iyisi, yeniden birinci olacak, yeniden de ikinci. Bakalım galip kuşu hangi başkanlarımızı ulaşacak? Milli Enerji Türkiye Ağır Güreşi'ni 4. etapı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Mehmet Güzel himayelerinde gerçekleşen 915. Ayvaslı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan güreşleri baş pehlivanlık final müsabakası. Baş pehlivanlarımıza başarı dileklerini sunmak üzere. Göreve geldiği günden itibaren az önce ağırlık iadesinde bir abim elinden mikrofon aldı. Bu mikrofonlar 60 yıldır ben bu ar meydanında güreş yapıyorum. Bugün 2 gündür yapılan güreşler gibi vurdu. Ayvazlı Perşembe Yaylası'nda güreş görmedim. Varmaz'da TV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kurucu beyni, kurucu başkanı. Birbirinden değerli projelerle Ataspor Yağlı Güreşimizi ve geleneksel güreşlerimizi dünyada Yerindeyim. Türkiye Ses nasıl? Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkişi. Alkışlarınızla her meydana davetimi arz ediyorum. Yine baş pehlivanlarımıza başarı dileklerini sunmak üzere. CV Enerji Ses konusu nasıl? CV Enerji Abi çok yapma. Gözünü seveyim, gidiyor yayına. Tamamdır. Emirhan Ergin başaltında birinci oldu. Şeytanın bacağını kırdı. Emirhan Ergin şeytanın bacağını kırdı. Şeytanın bacağını kırdın mı Çıra? Ver bakalım. Efsanamız. Ağlar anası Kıprar Ağası Seyfettin Silivri. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Adem Ati. Yine bizlere bugün 2 gündür ev sahipliği yapan Ayvazlı Belediye Başkanımız Sayın Beytullah Gençdağ'ın er meydana davetini arz ediyorum. Evet sevgili izleyenler, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabında yanımda bir kardeşim var, çırağım var. Elimizde büyüdü, Emirhan Ergin. Büyük organizasyonlarda konsantrasyon eksikliği oldu bugüne kadar. Ama şeytanın bacağını kırdın artık, bundan sonra yukarı doğru inme yapacak. Ben Emirhan'ın kapasitesine çok güveniyorum. Emirhan, şeytanın bacağını kırdın artık, bundan sonra yukarı doğru inme olacak değil mi? Benim yanımda Murat Boncuk ustam vardı. Bir de Okan abim vardı, kuzenim. Onlarla beraber yol kat ettik. Onlar benim yanımda oldu. Çok zor günler geçirdim. Onların sayesinde ben buradayım şu an. Yani ben bu güreşe bile gelmek istemiyordum. Yani zorla getirdiler beni yani. O kadar yani kötüydüm. Çok duygulu şu anda. Murat Boncuk ve Emirhan Ergin yayın konuğumuz. Bunu da belirteyim. Emirhan Ergin başaltında birinci oldu. Evet, Emirhan,
potansiyelin çok yüksek. Bunu herkes görüyor. Ama bir türlü bunlar olmuyor. Demek ki mantalitede bir şey var. Bununla ilgili onu açtık yani. Yani psikolojik destek belki Murat Boncuk'tan gelmiştir yani. Kırkpınar aslında tam hazırlanamadım. Çıktık. Yani fiziksel olarak hazırdı ama mantık olarak hazır değildi. Emirhan'a dedi ki bana biraz süre ver, biraz güven dedim. O da tamam dedi ustacığım dedi, sana güveniyorum dedi. Çalıştı. Bugün de dedim şampiyon olacaksın Emirhan dedim. O da sözünü tuttu, alnından öpüyorum onu. Evet. Çok teşekkür ederim Okan abimle, Murat abime. Yani Özkan abime de çok teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma, babaya da selam, babama da selam söylüyorum. Yani bana bitti dediler, artık zor dediler. Bundan bir şey olmaz dediler. Yani ben kendimi çok zorladım. İşte insan dipten kurtulur. Dipten en dibe gitmeden zıplayamazsın. Bunu hiçbir zaman unutma. Ben geldim. Bundan sonra çok daha iyi olacak. İnşallah baş pehlivan olmak istiyorum. Allah nasip ederse. 4 tane etap kaldı. 3 etap daha kaldı. Üçünde de birinci olup ondan sonra çıkacaksın bundan. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'ın da. Yücel Yılmaz'a, kulüp başkanım İrfan Başkanıma çok teşekkür ederim. Yani zor zamanda ben İstanbul'da kaldım. Yani bana izin verdiler. Çok teşekkür ederim hepsine. Tamam. İnşallah daha iyi olacak. Ben sana teşekkür ederim. Sen bizi burada temsil eden bir kardeşimizsin. Beni seven Balıkesirli hemşehrilerime destek verenlere hepsine çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel günler yaşayacağız. Tamam, ben de teşekkür ederim. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Murat Boncuk. Rahmetli Süleyman Bulut'u da buradan almadan geçemeyeceğim. Başka yerlerde de anamı. Evet. Görüşürüz. Hadi. Evet, Murat Boncuk ve Emirhan Ergin bir konuğumuz. Emirhan Ergin baş altında birinci oldu. Büyük organizasyonlarda konsantrasyon eksikliği vardı. Onu geçti. Evet, yine 1.160.000 TL'li 915. geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Ender Şahin'e şöyle Ataspor Yağlı Güreşimize maddi anlamda katkıda bulunduğundan dolayı alkışlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet sevgili izleyenler, sözün son bittiği yer. Başpehlivanlık final güreşi. İsmail Balaban, Orhan Okulu, bir klasik artık. Son 10 yılın klasik başpehlivan finallerinden birisini yaşıyoruz. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin başpehlivanlık finali. İsmail Balaban mı yoksa Orhan Okulu mu? Bunun cevabını az sonra alacağız. Final müsabakası. Yenen birinci olacak, yenilen ikinci. Bu anlamda başpehlivanlarımıza şöyle kocaman bir alkış istiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada tarihi Kırkpınar'a 15 kez adını altın harflerle yazdıran Aslı Nesli Karadeniz'in öz evladı. Efsane ağamız, Ağlar Ağası, Kırkpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim adına güreşiyor. 2020-2022 yıllarında Kahramanmaraş'ta 30 ülkenin dünya şampiyonu sporcularının katılımıyla düzenlenen Kısa Şalvar Dünya Şampiyonası'nda 2 kez altın madalyayı boynuna taktı, 2 kez dünya şampiyonu oldu. 2013-2017 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. 2023 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivan finalisti. İsmail Balaban. Doğum yeri Elmalı, boy 1.80, kilo 100, yaşı 36, kulüp Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü İsmail Balaban Sarı Fırtına. Aynı zamanda Survivor şampiyonu sevgili izleyenler. Çekim Mermer Yönetim Kurulu Başkanı. 671. tarihi geleneksel Elmalı güreşleri güreş ağımız Sayın Hakan Çetin adına güreşiyor. Tarihi geleneksel Elmalı güreşlerinde 6 yıl üst üste birinci oldu. 2 kez altın kemeri boynuna taktı. Tarihi geleneksel Kurtlara güreşlerinde 3 kez birinci oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapat Er Meydanı'nda birinci oldu. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 3. etapı. Gaziantep Şahin Bey Er Meydanı'nda birinci oldu. 2015-2018 yılları tarihe kırkılan baş pehlivanı Orhan Okulu. Baş pehlivanlık final müsabakasını Kocaeli bölgesinden müsabakalarımızın meydanın baş hakemi Sayın Tolgay İkinci Hocam yapacaktır. Evet kıymetli misafirlerimiz, nasıl bir Orhan Okulu'yu ekranlarınıza geliyor sevgili izleyenler. bizlerin de örf, adet, göreneklerinde cazgırların da usta-çırak ilişkisi en ön planda yer alır. Pandemi döneminde rahmeti rahmana kavuşmuş olan kıymetli ustamız, üstadımız Pere Mehmet Dura'ya Yüce Rabbimden rahmet diliyoruz. Ve son kez ustamızla özelleşmiş olan mavisiyle veda etmek istiyoruz. 300 minare. Gül oldu Ali çok. Gül oldu mümin. Okyanuslar Resul, karada emin. Beklerken kalkırdı karahmetim. Pilav hanesinden çıkamadı. Kurt ödemeli Mehmet'im. Amara kardeşim. Değerli Mehmet. Bekir'in katırından. Koptu kıyamet. Koyu Filiz. Nakkaş. Hanginizin. Kara Ahmet. Rabbim selamını, fatiha'mı onlara ilet. 300 minareden özel seslerimi dirgelen. Yoksa koruyusun budur gelen. Aybaşlar meydanı kayıyor. Amanı veren. Hey! Ordulu Yavuz, Ordulu Mustafa, uyuyor musun? Perşembe arasında kırıl kırıl güneş var. Duymuyor musun? Allah Allah! İllallah Muhammedun Resulullah! baş pehlivanlarımıza son kez Hep birlikte dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Allah yardım etsin! Allah derman versin sevgili izleyenler. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin baş pehlivanlık finali İsmail Balaban Orhan Okulu'ya karşı bir klasik. Orhan Okulu ekranlarınızda. İsmail Balaban, Sarı Fırtına. Finali kim alır? Görüş ve tahminlerinizi bekliyorum sevgili izleyenler.
Orhan Okulu geri vitesi olmayan baş pehlivan. Bakalım bu derbiden alt boylardan bu yana belki 15 senedir ezeli rekabetleri var. Ebedi dostlukları var. İsmail Balaban mı yoksa Orhan Okulu mu? Bugün burada Aybastı Perşembe Yaylası'nda baş pehlivan olacak. İsmail Balaban 1.80 boyunda, 100 kilo, 36 yaşında, Askı Spor Kulübü'nün pehlivanı. Düzeltiyorum, Antalya Asat Spor Kulübü'nün pehlivanı. Orhan Okulu ekranlarda. Muratpaşa Belediyesi'nin pehlivanı o da. Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin pehlivanı, doğum yeri Kumluca, 1.78 boyunda, 125 kilo, 34 yaşında ve Muratpaşa Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. İkisi de tarihi Edirne Kırkpınar'da kemer kuşanmış baş pehlivanlar. Orhan Okulu çok formdaydı. Kırkpınar'a geldi. Çeyrek finalde Mehmet Yeşiliş ile yenilerek Kemal Yılmaz Orhan'a son taktikleri verdi. Şu anda İsmail Balaban o da son taktiklerini, son suyunu alacak ve de final başlayacak. Evet, final başladı. İsmail Balaban mı yoksa Orhan Okulu mu? Orhan Okulu bir İstiklal abidesi, her zaman formda, sakatlığı olmadığı sürece iddialı. Diğer tarafta da inatçı yapısıyla seri ve serin kanlı İsmail Balaban.
Enseler sert. Oyunlukta karşıladı Orhan Okulu. Türkiye Yağlı Güreşleri ve Facebook ve Instagram adresinden CBA Türkiye Yağlı Güreşleri 4. hafta puan durumunu anında görebilirsiniz sevgili izleyenler. Mustafa Özcan gerçekten bu işe emek veriyor. En doğru sıralamayı en kısa sürede takipçilerinle paylaşıyor. Siz de takip edip Türkiye Yağlı Güreşlerini Facebook veya Instagram'dan takip edip en doğru bilgiyi alabilirsiniz. Final beklenildiği gibi atraksiyon olmadan geçiyor. Şu anda bir sakatlık var. Orhan Okulu da sanıyorum bir kramp. Orhan Okulu bastırdı İsmail Balaban. Dış kazıkla. Yaymak istiyor sevgili izleyenler. Tekrarını izliyoruz pozisyonun daldı. Bir daha izliyoruz tekrarını. Buradan dalıyor, kaldırıyor ve bastırıyor rakibini. Bir sakatlık geçirdi. Sakatlık dediğim sanıyorum düşerken bileğine bastı. İsmail hemen anladı. Şimdi paçayı bulmaya çalışıyor. Dış kasnakla yaydırdı Orhan'ı. İsmail Balaban ipleri arıyor şimdi. İpi de buldu. Ters tarafa atladı. Oradan bir paça kazık deneyecek. 6. dakikanın içerisindeyiz. Final güreşinde. İsmail Balaban
İpleri buldu sevgili izleyenler. Şimdi bir paça gazık kaldırabilir oradan. Ama Orhan güç dengesini yaydı. İsmail de bunu dönemedi. Şimdi İsmail bir kafasına doğru ayağını atıp keçi dikmesi denemek istiyor. Şimdi paça gazına kaldırdı. Bir düştü. Sarmayı vurdu şimdi. Çift sarma. Kurtulmaya çalışıyor Orhan. Şimdi bir gerdanlama yaptı. Hakem başında Nizami gerdanlama. Şimdi sarmadan çevirebilir Alisin. Tehlikeli pozisyonda yürütüyor. İsmail Balaban kazandı. 8. dakikada rakibini bastırdı, kaldırmadı sevgili izleyenler. Sarma kıreyle çevirdi. Orhan Okulu'yu Sivenerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'nın baş pehlivanı ekranlara tekrardan gelen pozisyonla İsmail Balaban oynuyor sevgili izleyenler. Tekrarını tekrar ekranlara getiriyoruz. Tek sarmayı vurdu. Bir anda gerdanlamayla çekti. Nizami'ydi gerdanlama sevgili izleyenler. Ve Orhan Okulu artık daha fazla dayanamadı ve İsmail Balaban Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin baş pehlivanı oluyor sevgili izleyenler. Ve puanını 32'ye yükseltiyor ve bir anda Ali Gürbüz'ü yakalıyor sevgili izleyenler. Yağlı Güreş Sivri Enerji Yağlı Güreş Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabı Aybastı, Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'nda yapılan güreşlerde baş pehlivan İsmail Balaban oluyor. Sevgili izleyenler, ikinci Orhan Okulu oluyor. Üçüncüler Serhat Gökmen ve Mustafa Batu oluyor sevgili izleyenler. Kartlar yeniden karılıyor Aybastı'da. Sevgili izleyenler, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Baş pehlivanlık kürsüsünü göreceğiz. Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabını İsmail Balaban kazandı. Böylelikle puanını 32'ye getiriyor sevgili izleyenler ve Ali Gürbüz de puanını eşitliyor.
Üçüncüleri Serhat Gökmen, Mustafa Batu, Orhan Okulu, Sevgili izleyenler, İsmail Koç 14 puanda kaldı. Ali İhsan Batmaz 16 puana çıktı. Serdar Yıldırım bir atak yaptı. O da 16 puanda. Nevin Gülen 18 puanda. Mehmet Yeşil 20 puan şu anda sahibi. Hüseyin Gümüşaran 22 puanı var. İsmail Balaban'ın şu anda puanı 32 oldu. Bir anda Ali Gürbüz'ü yakaladı. Orhan Okulu puanını 45'e yükseltti. Ve liderliğini devam ettirdi ama şu anda burada kürsüde ikincilik kürsüsünde olacak. 3 final yaptı Orhan Okulu. Çok başarılı. 2 birincilik aldı. Burada da finalde kaybetti ve ikinci oldu. Havasi'nin baş pehlivanlarımız bir müsabakadan çıktı. Onların sağlıkları her şeyin ötesinde. Lütfen baş pehlivanlarımıza bir müsaade edelim. Bir müsaade edelim baş pehlivanlarımıza. Ödül töreni kürsüde üçüncülük basamağında Mustafa Batu ve Serhat Gökmen olacak. Mustafa Batu da 3. sırada şu anda. Serhat Gökmen'le beraber 24'er puanı var. Yusuf Cazeybi'nin 22, İsmail Balaban'ın da 32 puanı oldu. Sevgili izleyenler, 15. düzenlenen Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Ordu Mustafa Yalçın Pehlivan güreşlerinde baş pehlivanlık ödül töreni. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sezen Bey Pehlivanı Serhat Gökmen 3. Yine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Mehmet Bey Pehlivanı İsmail Balaban, Batu 3. Mehmet Durmaz'ı görüyorsunuz. Ege bölge sorumlusu sahada. Sarı gömlekli. Tokatlı o da eski pehlivanlardan. İzmir bölgesinde, Ege bölgesinde Geleneksel Güreşler Federasyonu sorumlusu şu anda. Orhan Okulu ikinci oldu. Ve baş pehlivan İsmail Balaban İsmail Balaban baş pehlivan oluyor. Ordu Aybastı'da. 15 gün sonra Bursa'da. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği 5. etapta çok büyük güreşler olacak sevgili izleyenler. Şimdiden rezervasyonunuzu yapın. Bursa'da 5. etap, 6. etap Manisa'da olacak. Gümüş Emre Belediyesi'nin düzenlediği güreşte olacak ve final etabı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kurtdenizi Mehmet Pehlivan güreşleriyle sona erecek. Bu büyük heyecan. İsmail Balaban gerçekten bugün başpehlivanlığı sonuna kadar hak etti. Sevgili izleyenler, Rumeli TV izleyenleri, Rumeli TV ekranlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. etapta muhakkak ekran başınızda yerinizi alın. Çünkü gerçekten heyecan tavan yapacak sevgili izleyenler.
Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'nda Başpehlivan İsmail Balaban oluyor. Efsane güreş sahası Sayın Seyfettin Selim ağam dediler ki bugün başpehlivanlıkta birinci olan İsmail Balaban başpehlivana 300.000 TL ödül dediler. Alkışlıyoruz değerli ağamızı. 300.000 TL ödül daha geldi. Evet, Ordu Büyükşehir Belediyesi yanında birincilik kupasını takdim etmek üzere Ordu Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ufuk Bayrak'ı davet ediyoruz. Federasyon Başkanı Sayın İbrahim Türkiş ödüllerini veriyor, madalyasını takıyor. İsmail Balaban'ın Başpehlivan birincisi İsmail Balaban'a madalyalarını ve birincilik kupalarını takdim ediyorlar. evet dev kupa İsmail Balaban'a geldi. Evet, yine oldu. Yine CV Enerji Türkiye Yağlı Güneşliği Koçu Beyliği 2 tane kupa verildi İsmail Balaban'a Güneşler Federasyonu Başkanım Sayın İbrahim ve altın kemer. Sayın Seyfettin Genel Sekreterimiz ve CV Enerji ana sponsorumuz birlikte takdim ediyorlar. Coşkuyla alkışlıyoruz. Altın kemeri boynuna taktı İsmail Balaban ve artık veda fotoğrafı, veda pozu. Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 4. etabı Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı İsmail Balaban başpehlivan oldu. Orhan Okulu 2. Mustafa Batu ve Serhat Gökmen 3. oldular. Sevgili izleyenler, ekranda gördüğünüz hoşça kalın, mutlu kalın, güreşte kalın. Efendim, şimdi Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Türkeş. evet sevgili izleyenler, Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'ndan yaptığımız yayın burada sona eriyor. Gerçekten güzel güreşler oldu. Biz güreşe doyduk. Ekranları başında siz de inşallah güreşe doymuşsunuzdur. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. ayağı Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Mustafa Büyükpehlivan